Bugün Gazi Üniversitesi'nde Necati Demir hocamızla birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Bütün dostlara selam ediyorum. İlginç, Çok renkli bir akşam olacağını umuyorum. ben de öyle inanıyorum. Yani farklı bir konu. Arkadaşlar lütfen kapatabilirsek, herkes videosunu kapatabilirse çok memnun olacağım. Çok ilginç konular konuşacağız. İşte destanlar var. Ee, ne bileyim diğer şeyler var, kut var, başka şeyler var. Ben hocam yavaş yavaş giriş yapayım. Ondan sonra size konuyu verelim bir destan uzmanı olarak. E, bizlere cevap verirseniz çok seviniriz. Bayağı bir bilgilendirme olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle hocam bizim destan yapılarından başlamak istiyorum. Daha önce de sizinle konuştuk bunu. Bizim destanlar genelde yani şöyle bir karşılaştırma yaparsam mesela Orta Doğu destanlarında destanlarda örneğin işte Yahudi mitolojisinde Musa Firavun'dan kaçıyor halkıyla birlikte, kendi destekçileriyle birlikte. Kızıldeniz'e varıyor. Bir asayla denizi ikiye yarıyor. Oradan kurtuluyorlar. Şimdi asayı niye öbür tarafa kullanmadı o ayrı bir konu. O konumuz değil. Ama yani bir mucizeyle geçiyor orayı, yarıyorlar. Yarıyorlar. Şimdi bizim destana baktığımız zaman, ben mesela Ergonokon destanına baktığım zaman dağı, dağı eritiyorlar. Yani demirden yapılmış. Dağ demir içeriyor. O demiri işte odun topluyor, kömür topluyor, başka şeyleri yakarak eritiyorlar. İnsan gücüyle çıkıyorlar. Orada yani bir asa yok, bir mucize yok. Ne bileyim, yani tünel de açıyorlar, dağı eritiyorlar. Yani orada bir teknoloji var, bir akıl var, bilim var. Yine aynı Evet. iki destandan yola çıkarsa Musa Kızıldeniz'i geçiyor ama vaat edilmiş topraklara giderken e, yolu kaybediyor. 40 yıl boyunca çöllerde dolaşıyorlar aç susuz Evet. bir çare halklarıyla birlikte. Bir türlü yolu bulamıyor. 40 yıl sonra vaat edilmiş topraklara erişiyorlar. Yine Ergenekon'dan devam edersem, Ergenekon'da öyle bir şey yok. Dağı eritiyorlar. Ondan sonra bir bozkurt, bozkurt denilen lider tabii. Bir lider etrafında, lider dosdoğru yolu gösteriyor onlara. Çıkıyorlar. Ne yollarını kaybediyorlar, ne başka bir şey kaybediyorlar. Ve bir gerçekçilik var yani. Yine aynı işte Oğuz Kıran destanında olsun, Savur Kazan destanında olsun başka yaratıklar var. Ama güçleriyle, akılla, bilimle o yaratıkları alt ediyorlar. Bir konu daha var hocam. Mesela orada Bozkurt imgesi var, simgesi var. Kartal yok. Kartal Tanrı'yı. Halbuki bana göre kartal olsa yolu çok daha kolay gösterirdi yukarıdan. Ama kartal Tanrı'yı temsil ediyor. Ee, bunun dışında e, diğer şeyler mesela örneğin Aşina ya da Bozkurt destanı diyelim. Orada da yine bu adamlar e, bir kurt var. Kurttan türedik diyorlar. Yani birisinde erkek, birisinde kadın. Ama neticede e, ebeveynlerinin bir tarafı kurt. Ve kurttan türedik diyorlar ama kendileri de bir kurtmuş gibi. Kurdu seçmeleri de bir tuhaf. Çünkü bozkırda kurt en tepedeki hayvan. Yani kurt olmazsa yaşam da olmuyor bozkırda. Çünkü kurt avlanacak, akbabasından tutun diğer etçil hayvanların hepsi oradan beslenecek. Aksi takdirde kurt yoksa doğada doğanın dengesi de bozuluyor. Yani bu adamlar şunu mu demek istiyor? Biz en tepedeyiz. Diğerleri bizim sayemizde yaşıyor. Bunu demek istiyorlar. Kendilerini böyle mi görmüşler? Ayrıca tabii kurtun başka anlamları da var. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Kurt, kurtuz yani kurttan geliyoruz diyerek kurdu da taklit etmişler. İşte savaşlarında kurt kapanı uygulamışlar. İşte kurt gibi savaşmışlar. Ona göre kendilerine eğitmişler. Sağa sola arkaya falan ok atmayı öğrenmişler.
E, burada da bir yani doğayla ya da gerçek hayatla ilintili yani bir tanrısal güç yok. Bu Türk inancından mı kaynaklanıyor? Yaşam biçimi mi? Kültür mü? Onu sizden duyacağız tabii. Bir de son olarak hocam yani dün işte bizim kuruluş yıl dönümümüzdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl Evet, dönümüydü. 23 Nisan yani e, şöyle diyeyim aslında ben o 19 Mayıs'la 23 Nisan arasındaki dönemi bir Türk devletinin kuruluş aşamasına benzetiyorum. Ve Atatürk'ün de bir kurultay şeyi izleyerek yani bir kurultay yolu izleyerek o devleti kurduğuna inanıyorum. Bu konuda sizin düşüncelerinizi de alırsam çok memnun evet. olacağım. Ayrıca artık işte bu en çok merak edilen konular Kut var hocam. Aksaçlılar var. Aşina soyu var. Siz yorulana kadar devam edeceğiz. Evet, Bu gece buradayız yani. evet. Buyurun hocam. Peki, bütün dostlara selam ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu bir aile sohbeti gibi düşünelim. Bir bilimsel toplantıdan ziyade. Yani yapmaya çalıştığımız şey bilgi birikimini paylaşmak. Bir vesile bugün biliyorsunuz 24 Nisan yani 23 Nisan'dan bir gün sonrası hep bu laf kalabalığı beni çok üzmüştür. İşte adeta böyle cazgırlık. 2,5 milyon Türk'ü öldürdükten sonra feci şekilde hem de çok fena bir şekilde öldürüp aslında neslini tüketmek için uğraştıktan sonra beceremeyince ondan sonra yok işte bizim ayağımıza bastılar, bizi işte şöyle böyle yaptılar deyip de cazgırlığa bozan Ermenileri şiddetle kınayarak başlamak istiyorum sözüme. Arkadaşlar bizim tarihçilerin de yazmadığı bir şey var. Bu 24 Nisan arkadaşlar böyle tescilin başladığı gün falan filan değil. 24 Nisan Anadolu'yu, işte İstanbul'u kan gölüne Ermeni çeteleri konumuzla ilgisi yok ama ben böyle bir bilgilendirmeyle başlamak istiyorum. Kan gölüne döndürdükten sonra işte bu Osmanlı Devleti hiç değilse hani namus kurtaralım diye bu Ermeni çetelerinin başlarını işte ya da bu Ermeni örgütlerinin, terör örgütlerinin ocaklarına arama yapıp da işte bazı terör başlarını, örgüt başlarını gözaltına aldığı gündür 24 Nisan. Ama yanlış anlaşılmasın. Yani tehcir yapıldığı gün falan değildir. Bu vesileyle Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı ve Cemal Paşa'yı rahmetle anıyorum. Şöyle, hiçbir tarihçinin yazmadığı bir şey fark etmiştim ben. Şöyle bir kitap da yazdım bu Ermenilerin anlatımıyla Anadolu Müslümanlarında soykırımı. Yani bizzat şahitlerin, yani görenlerin ifadesini derleyerek, toparlayarak, kayıtları alarak. Şimdi tarihler tam aklımda değil de bu meclisi de toplayamadan bu Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa üçlüsünün tehcir kararı almasının sebebini anlatmak istiyorum. Tam tarihi hatırlamıyorum ama bu 27 Mayıs vesaire 1915'ten birkaç gün önce yani şöyle bir cuma günü yani Mayıs'ın belki 30'una denk gelecek veya 31'ine denk gelecek bir cuma günü doğu tarafta bütün ehali cuma namazına gittiğinde bütün camiler yakılacak, içindeki erkekler öldürülecek, efendim sonra geriye kadınlar ve çocuklar kalacak. Onlar da gerekli şekilde cezaları verilecek şeklinde Ermeni örgütleri karar aldıktan sonra altını çiziyorum. Bu mesele bu Ermeni komşularca işte bu işte eşine söyle hani çok biz bacılığız Cuma'ya gitmesin bu hafta zira sizi hepinizi yakacaklar vesaire falan şekliyle ortaya çıktığında ve işte bu o dönemin güvenlik güçlerinin o pusulaları yakaladığında Bakanlar Kurulu'nu pardon meclis toplayacak kadar vakit bulamadıkları için teşkil yapmak zorunda saygıyla anıyorum. Eğer o 3-5 gün içerisinde
tescil yapılmamış olsaydı işte Anadolu'nun Ankara'nın batısında hiçbir Türk kalmayacaktı. Ben bunu defalarca yazdım. İnsanlar hala söylüyorlar yani bu üç yiğidin özelliği ne? Bu üç yiğidin özelliği anında karar vermeleriydi. Tekrar söylüyorum. 24 Nisan Ermeni soykırım günü değil, elebaşlarının sorgulaya çekildiği gündür. Bu bir vesileyle dediğim gibi Talat Paşa'yı, Enver Paşa'yı ve Cemal Paşa'yı rahmetle anıyorum. Şimdi gelelim bizim bu destan kültürüne. Arkadaşlar destan böyle basit bir şey falan değil. Ben buna yıllar önce başladım. Şöyle 1992 veya 91'di galiba başladığımda. Demek ki 30 yıl olmuş. 30 yıldır ben bunları bir halle derleyip toparlamaya çalışıyorum. Fakat sonuna da geldiğimi ifade etmek isterim. Şimdi sizin göremediğiniz tam karşıda bu işte yaptığım faaliyetin bir şeyi var. Bu duvar kağıdı kullanıyorum. Sadece yapamadıklarım. Şimdi anlatacağım. Aslında bütün destanların düğüm noktası olan Alper Tunga destanını e, yayınlayamadım ama işte bitirmek üzereyim. Bir şu destanı var. Hakkında bilgi vereceğim. Bütün tarihçi arkadaşlar yanlış anlaşılmış. Onu anladığı için düzelteceğim onu. Süreç destanları kaldı arkadaşlar. Onun dışında bir destanım kalmadı. Bunların tamamına yakını yayınladım. Sadece Ergenekon ve Bozkurt destanını hazırladım. Yayına hazırladım. Bu Türklerin Soy Kütüğü'nün yayınlanmasını beklemiştim. O da yayınlandı. Şimdi sıra bunda. Bunu yakında göndereceğim. Bunun dışında sadece bütün Türk destanlarını hazırladım. Sadece Alper Tunga destanı bütün destanların başı ve birincisi olduğu için o biraz daha bütün düğüm noktası orası. Onu en sona bıraktım. Şu destan ve Türeç destanları kaldı. Türklerin boylarının türeme destanları. Şimdi destan ne? Destan arkadaşlar bir kere böyle normal bir şey değil. Yani normal bir şey olsa işte bir hikaye olabilirdi. Normal bir şey olsa veya uydurma bir şey olsa masal olabilirdi. Efsane olabilirdi ama bunların hiçbiri değil destan. Destan şu, destan varlık yokluk mücadelesinin aslında belgelenmiş hali. Yani ya var olacaksınız ya yok olacaksınız. Eğer var olursanız bunu işte anlatan veya anlatıldığında destan oluyor. Belki de yok olanlar bunu anlatma fırsatını bulamadılar. Dolayısıyla destanları da olmadı. Bir de destanlar arkadaşlar kurulan bütün devletlerin tapu senedi destanlar. Şimdi anlatınca çok şaşıracaksınız. Aslında bir nevi hani birkaça ayrılacak destanlar ama bizdeki destanların hiç değilse İslamiyet öncesi olanları bir nevi devletlerin tapu senedi. Şimdi tapu senedi ne demek? Arkadaşlar bir kut meselesi var bizde. Kut alma, kut verme. Kut ne demektir? Kut şu demektir. Tanrı, şamanizme göre ya da bu gök tanrı dinine göre gök tanrı bir aileye kut verir. Yani insanları yönetme görevi verir. Buna kut denir. Yani kutsal güç verir. Birine diğerlerine göre daha seçkin bir hale getirir. Peki bunu şimdi bir aile bu kutsal gücü aldı diyelim. Kutu aldı. Bunu nasıl inandıracak? Bir kere Türkler arkadaşlar boy boy yaşayan böyle son derece demokrat bir akşam da Türklerin demokrasiye katkılarını anlatmak isterim. Yani bu demokrasinin nasıl oluştuğunu aslında demokrasi denilen şey Türklerin gök tanrı inancının yer yüzüne vurmuş hali. Bildiğiniz onu alıyorlar işte bu Odin batıya taşıyor bunu. Geçen hafta Osman Hoca anlattı. Odin batıya taşıyor. Sonra bu adı şey oluyor demokrasi oluyor bizim bu gök tanrı inancının. Bu kut meselesi işte bütün o boy beylerine diyelim ki 24 Oğuz boyu var. Bunların içerisinde Kayı boyu diyelim ki kendisine bir kut verildiğini ispatlayacaksa bu diğer bütün boyların beyni toplar ve bundan onay alır. Onay almadan asla ve kata zaten kimse takmaz, dinlemez onu. Yani bunu onay alabilmek için bir şey ifade etmesi lazım. Bunu delillendirmesi lazım.
İşte o delil arkadaşlar destan. Şimdi ta baştan itibaren alıyorum. Bir kere İslamiyet'le beraber başlayan destan sürecini aslında zaten oraya giremeyeceğiz. Kısaca anlatmam gerekir mi? Ya da en son onu mu anlatayım onu bilemedim. İslami Türk destanlarının tamamını yayınladım. Bu Hazreti Ali cenknameleriyle olan süreç Anadolu'daki ve Saltık Gazi ile biten ve muhteşem bir bitiş olan Saltık Gazi Destanı ile bunların tamamını yayınlamıştım daha önce. Ama bunlar diğerlerinden farklı. Yani İslamiyet öncesi Türk destanlarına bakınca onlar biraz daha farklı İslami Türk destanları. Çünkü Anadolu'da ayakta kalma, Balkanlarda ayakta kalma, fetihleri sürdürme vesaire gibi endişe ama İslami Türk destanlarının, İslamiyet öncesi Türk destanlarının farklı bir yanı var. Bizde arkadaşlar bir nolu Türk destanı Uluhan Atabiti'dir. Şu bildiğiniz incecik. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu şu, ilk Türk'ün yani bir numaralı Türk'ün yaratılışını anlatıyor bu Uluhan Atabiti. Yani dünyada insan falan filan yok. Bu bir nolu insan işte nasıl yaratıldı onu anlatıyor. Çok ilginç. Ben bunu Oğuzname'nin ya da Oğuz Kağan Destanı'nın delillerini topluyorken fark ettim. Mısır'da işte Eddevedari diye bir Türk yazar, Kıpçaklı yazar. Asıl destanı okuyup özetlemiş. Ben onu oradan özetini bularak iki yere nakşetmişti. Özetini. Bir 9 ciltlik bir ansiklopedisi var onun. Oraya nakşetmişti. Yahya bir de bir başka kitaba bunun bir özetini yazmıştı. Ben oradan Arapçadan çevirdim bunu. Konu şu. Dünya üzerinde hiçbir insan yok. Kur'an-ı Kerim'le benzerliği de hemen dikkatinizi çekecek. Hiç insan yokken bir gün önce şunu söylemem gerekiyor galiba. Dünyayı yaratıyor Tanrı. Fakat üzerinde hiç insan yok. Biraz da böyle dünya düzlük falan. Sabah güneşinin dünyaya vurduğunda dünyayı kasıp kavuracağını düşünerek sonradan bu Çin'in arka taraflarında bir dağ yaratıyor. Karadağ adı, dağın adı da Karadağ. Niye Karadağ? Bu Türkler kuzeye hep kara derler arkadaşlar. Bizim hani Anadolu'daki Karadeniz'in kara olması gibi. Bir akşamda renkleri anlatmak isterim. O bambaşka bir durum dünyadır. Şimdi oraya bir dağ yaratır Tanrı. Çünkü sabah güneşi dünyaya o şekliyle vursa kasıp kavuracakken biraz serin olsun diye ayarlayabilmek için işte destanda öyle anlatıyor. Yani benim bildiğim değil. Karadağ'ı yaratır. Karadağ'ın üstünde bir bölüm bir yer var. Orada ot bitmez. İşte insan da çıkmaz. Zaten insan da yok orada. Bir gün bir şey oluyor. Sel oluyor. Orada. Orada bir mağara var. Mağaranın içerisinde de insan kalıbına benzeyen bir kısım var. Orada bir kalıp var. O çevredeki taş, toprak işte neyse bu toprak vesaire sel sularıyla o mağaranın içerisine sürüklenir ve oradaki insan kalıbına benzeyen o tabutluk gibi bir yere dolar. Yani başka yere de dolar ama orada ayrı bir dolar. Orada bir kıvamına gelir. İşte 9 ay sonra sevgili arkadaşlar bu toprak canlanır ve insan olur. Şimdi bu Hocam sesiniz kapandı ama. Hocam sesinizi yanlışlıkla kapattık. Şimdi açtınız mı hocam? açtım ben onu. Evet. Ne kadar Tamam. Bir iki saniye hocam. Birkaç tamam saniye o zaman geriye sorun yok. gidersen. Bu bazen kendi kendini de kapatıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu Evet. zaman zaman başıma geldi. Şimdi bu Karadağ'ın tepesinde o çamurun yığıldığı yerde arkadaşlar 9 ay sonra o toprak canlanır. Yani oradaki işte hava, su, güneş falan 4 unsur elazığ en bayi o unsurlarla. Şimdi o aslında bu Nevruz'u işte sahip çıkıyorlar işte bilmem Hintlerindir, İranlılarındır falandır filandır gibi böyle dalavere bir sürü laf ediyorlar ya. Şimdi burada belli aslında selin ne zaman olduğu ve 9 ay ne zaman olduğu. Arkadaşlar bir numaralı Türk 21 Mart'ta dünyaya canlanıyor. Yani nefes alıp vermeye başlıyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu Uluhan Atabiti'ne göre bu burçlardan hesaplayarak gittiğimde işte şu burçta diyor işte aslan içini göstereceğim ama o vakit
sıkıntısından dolayı, vakti iyi kullanmaktan dolayı bilmem ne burcunda, güneş bilmem ne burcundayken bu sel oluyor. İşte oraya toprak doluyor. Toprak 9 ay sonra canlanıyor ve toprağın canlandığı insan olduğu gün ya da bir numaralı Türk'ün, yani bütün dünyada da ilk insan olarak gösteriyor Ulu Hanata bitiğine göre. Ulu Hanat bitik arkadaşlar, onu söyleyeyim, kitap demek. Ulu Hanata kitabı, yani destan, bir numaralı destandan anlatıyorum. Orada 9 ay sonra 21 Mart'ta ilk Türk nefes almaya başlıyor. Kalkıyor, işte vücut artık işte biraz kaba saba bir şey. 40 yılda aşağı ovaya iniyor. 40 yılda vücudu şekilleniyor. 40 yıl sonra bir daha sel oluyor. Aynı yere aynı şekilde toprak doluyor. Bu defa ama aylardan burçlar farklı. Öncekinde bir numaralı Türk'ün ya da Ulu Ata'nın oluşunda sel olduğunda güneş sürekli yaz aylar olduğu için yükseldiğinden dolayı erkek oluyor. Bu defa güz aylarında bir sel oluyor. Bu defa hava gittikçe soğuduğu için bu defa bayan oluyor. Yani Ayva, yani Ulu Ay Ana, Ulu Ata ve Ulu Ay Ana, iki nolu Türk ve bütün Türklerin annesi veya bütün bir numaralı bayan Türk de aynı mağarada, aynı kalıpta şekillenmiş oluyor. Bunlar evleniyorlar. İşte 40 yıl beraber kalıyorlar. 40 yıldan sonra normal insan ömrü o zamanlar 120 yıl imiş. İşte vücudun şekillenmesi, olgunluk dönemi ve çöküş falan. Tabii bunlar evleniyorlar. Bir sürü çocukları oluyor bunların. Çocuklar olunca çaprazlama evleniyorlar falan. Bu bildiğiniz Havva, Adem çocuklarının olduğu gibi. Sonra ne oluyor? Ulu Hanata ölüyor. O mağaraya tekrar götürüyorlar. Acaba babamız tekrar canlanır mı diye. Bir süre bırakıyorlar orada. Fakat canlanmayınca sonra arkadaşlar bakıyorlar, umudu kesiyorlar. Yani evet, canlanmayacak o. Ondan sonra o mağaranın kapısını kapatıyorlar işte altında falan. Orada her yıl bu 21 Mart'ta bu Köktürk yazıtlarında vesaire de geçiyor. İşte bu Çin kaynaklarında da geçiyor. Önce işte bahar geldiğinde mağaraya giderler, mağarada dua ederler, işte ayin yaparlar, şu yaparlar, bu yaparlar. Her yıl 21 Mart'ta yine gidiyorlar falan falan. Bu hikayenin ucu bu yani. Ha şimdi burada ne var? Bir numaralı Türk arkadaşlar, buradan itibaren Türkler türemeye başlıyor. Burada üçe ayrılıyor Türkler. Bunların üç evladı oluyor. Birincisi Oğuz boyunun geldiği ya da bu Türklerin geldiği yeri, o boyu anlatıyor. İkincisi Kıpçakların nasıl türediğini anlatıyor burada. Üçüncüsü de Moğolların nasıl türediğini anlatıyor. Yani bir tür Türklerin dünyaya tutunuşunu anlatan ilk destanımız bu. Bunun şimdi devlet kurmayla işte falan bir ilgisi yok ama bundan sonra başlayacak hikaye şimdi. Ama bambaşka bir durum. Bu kitap arkadaşlar Köktürk yazıtlarından yaklaşık 200 yıl önce kaleme alınmış bir kitap. Demek ki Türklerin bir yazısı vardı. Burada tarihi falan var. 580'den önce kaleme alınmış. Bilmediğimiz bir tarihte bu kitabı Farsça'ya çevirmişler ve 820'de de Farsçadan Arapça'ya çevirmişler. Etnevedari bunu Mısır'da Arapçasını okuyarak özetlemiş. Şimdi özetlediği hali de anlatmak istiyorum. Aslında destanla ilgili çok konumuzla ilgili değil de ilgi çekici olduğu için anlatıyorum. Konu şu, şimdi bu Etnevedari'nin babası işte. Arkadaşlar şunu öncelikle söyleyeyim. Biz tarihimizi çok da bilmiyoruz. Bilmediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela açarsınız tarihinizde işte bir numaralı Türk devleti, Köktürk devleti, ikincisi işte şey devleti, işte Türkiye Cumhuriyeti devleti. Arkadaşlar Köktürk devleti kurulmadan önce bir Türk devleti daha var. Biraz sonra anlatacağım o. Bildiğiniz Türk devleti, Tuku devleti, bildiğiniz Türk devleti. O devlet yıkıldıktan sonra o devlet Türk devleti, işte ikincisi Köktürk devleti falan. Bir de Mısır'da bir et devleti Türkiye diye sonradan Mısır kölemeni, işte Memlük devleti falan dedikleri, kim dediyse onu, o da ilginç. Aslında bildiğiniz et devlet Türkiye diye bir devlet var Mısır'da. Yavuz'un yıktığı devlet. Devletin adı et devleti Türkiye, Türkiye devleti. Orada bir yazarımız var bizim, Etnevedari diye, işte uzun, işte Baybars Etnevedari. Etnevedari babası çok zengin, kale müfettişleri.
müfettişi işte sağda solda gidiyor kaleleri teftiş ediyor devlet içerisinde. Oğlu da Etne ve Dari çok gelirleri falan iyi olduğu için bir yerde çalışmıyor. Ama adamın merakı, kitap merakı var. Arkadaşları var bunlara. Oturuyorlar, kitap okuyorlar, kitap tartışıyorlar, özetliyorlar falan. Bir kaleye gitmişler babasıyla beraber. Babası işte kalede teftiş yapıyorken falan bunlar arkadaşlarıyla beraber 5-6 tane arkadaşı var. Orada yazıyor arkadaşların kim olduğunu. Orada oturuyorlar, kitap okuyorlar. Bunların işi kitap okumak. Yani baba parayı kazanıyor, bu da yiyor. Yani öyle bir şey. Şimdi bu bir gün kitap okuyorken başka bir kaleden maaş almaya gelmiş bir tane adam. Demiş siz burada ne yapıyorsunuz falan. Demişler biz kitap okuruz, böyle kitabı özetleriz, tartışırız falan. Demiş bunlar kitap mı ya? Ben size bir kitap getireyim de kitabı görün. Yani nasıl bir kitap? İşte demiş ki kapakları falan altını işte şu şekil bu şekil falan. Kitabı Etne ve Dari'yi bir arkadaşlar çok merak ediyor. Diyorlar ki bu sonraki maaş almaya geldiğinde getir de bir bakalım. Kitabı anlatıyor. Kitabın kapakları altın. İşte bilmem Bağdat ipeğinden sayfaları var. Bilmem kimin hattı falan filan. Görünce şaşırıyorlar tabii. Bir kabı var kitabın. O da altın. Ve kilidi var. Göze benziyor. Nasıl bir kilitse. Kitabı açıyorlar filan. Şaşırıp kalıyorlar. Böyle bir kitap olamaz. Kitap bunun işte özetlendiği kitaptan bahsediyorum şimdi. O kitabı alıp okuyorlar. Etne ve Dari diyor ki kitapta o kadar öyle şeyler yazıyordu ki ben diyor inandırıcılığımı kaybetmemek için diyor inanılabilecek şeyleri yazdım buna diyor. Belli ki içi mitoloji doluydu ve Türk tarihiyle ilgili çok ilgi çekici bilgiler vardı. Fakat süzgece gitti o. Ahmet Bican Ercilas'ın Hoca da Türk'ün Kayıp Kitabı diye bununla ilgili biliyorsunuz bir roman da yazdı. Ama ben ele geçirdiğim kadarıyla şu şekilde değerledim, toparladım. Türklüğün bir numaralı destanı budur. Türklüğün yaratılış destanıdır. Türklüğün işte hem Kıpçak Türklerin hem Moğolların ya da Moğolların da bu şekliyle aslında bizim soyca, boyca bir olduğumuz. Aslında Moğol diye bir millet yoktur arkadaşlar. Ben onların bildiğiniz devlet üniversitesinde böyle bir bildiri de sundum. Yarısı kalkıp gittiler. Moğol dediğiniz millet arkadaşlar, siz Batılıların uydurduklarına bakmayın. Türklerin boysuz ve beysiz kalmış ehalisini Cengiz Han'ın toplayıp da dünyaya başka bir şekilde sürme şeklidir. Yani başka bir şey değildir. Ama Türklüğe yakıştıramadıkları veya işte başka şekilde düşündükleri şeyleri hep bir başka yere aktarabilmek için uydurulmuş bir millettir. Yani Moğol işi başka bir iştir. Yani bir kere biz tarihimizde yazamadığımızı ayrıca altını çizmek isterim. Şimdi geldik ikinci hikayeye. Ondan sonra ne oldu? Bizim arkadaşlar bir en büyük bütün destanların başı Alper Tunga destanı. Alper Tunga destanı hatta bu Sakaların destanı. Hatta Avrupalılar derler ki bu Saka devletinin Türk olmadığını, işte İranlı olduğunu, işte ona buna yakıştırmaya çalışırlar falan filan. Arkadaşlar bütün Türk devletleri kendisini şimdi göstereceğim tek tek hepsi kendisini Saka devletine bağlar. Yani Alper Tunga'ya bağlar. Yani biz Alper Tunga'nın çocuklarıyız diye bağlı. Ya Türk olmayan bir devleti ya da işte bir şeklin yani diğer Türk devletleri kendisini niye bağlasın? O da ilginç. Tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bilim adamı yetiştirememe sorunudur. Pek çok arkadaşımız beni dinliyor şimdi. Hiç kimse üzerine alınmasın ama herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Yani uluslararası boyutta güçlü bilim adamları yetiştiremezsek bu şekilde bu biraz önce de anlattığım Ermeni soykırımı da meselesi de dahil her şey başımıza bela olur gider biz. Alper Tunga destanı bir kere hala ayıramadığımız bir şey var. Bu 11 dörtlük olan şeyde geçen Divan-ı Lügat Türk'te geçen Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Alper Tunga öldü mü, Sızacun kaldı mı, işte Felegöcün aldı mı vesaire falan filan diye devam eden 11 dörtlüğün Alper Tunga ile hiçbir ilgisi yok aslında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim baştan. O 11 dörtlük aslında Ülteriş Kağan'ın kardeşi bir Kapkan Kağan var. İkinci Göktürk Devleti'ni kuran ya da Bilge Kağan'ın filan amcası Kapkan Kağan. İlteriş Kağan öldüğünde Bilge Kağan'ı tahta yani bu içi bilgi veriyorum şu anda. Yani bu Alper Tunga destanına geldiği için sadece parantez arası bir bilgi. Bunun anlattığımız şeyle ilgisi yok.
E, Bu Kapkan Kağan, İlteriş Kağan öldüğünde Bilge Kağan falan çok küçük. Kardeşi Kapkan Kağan'a geçiyor dolayısıyla Köktürk iktidarı. O da kendi tarafına bu işi getirip bağlayabilmek için oğlunun bir tanesinin adını Alper Tunga veriyor. Yani şeye dayıyor, yine biraz sonra anlatacağım onları da. O Kapkan Kağan çocuk, Tonga Kağan, genç yaşta Çinlerle yaptığı bir savaşta bir kalenin dibine, böyle cesur da bir yiğit, demek ki kan da var. Türk milletinin öyle bir cesurluğu var. O çocuk orada çok Çinlerin eline çok fena bir şekilde düşüyor ve fena bir şekilde öldürüyorlar. O Kaşgarlı Mahmud'un Alper Tunga öldü mü, Issız Acun kaldı mı, Felek Acun aldım filan dediği hikaye o hikaye. Onun şeyle ilgisi yok. Yalnız bu Alper Tunga meselesi bütün Türk tarihinin kilit noktası arkadaşlar. Ve Alper Tunga ile ilgili bir kitap falan da yazılmamış. O da ilginç. Yine bu Alper Tunga destanı ile ilgili 3 nüsha buldum. Onları derleyip toparlıyorum ama önümüzdeki günlerde herkesin şaşıracağı şekilde bir şekilde çıkacak ortaya. Bütün kilit nokta Alper Tunga. Şimdi geçiyorum. Bu Sakaların dünyaya hakimiyeti, hatta Anadolu'nun yarısına kadar gelişleri, özellikle Sinop doğum şeyle kilit noktası olmak üzere arkadaşlar. Çok ilginç. İşte bu Alper Tunga şeye kadar geliyor, Sinop'a kadar geliyor. Orada Hazreti İbrahim'le falan savaşıyor. Hazreti Süleyman'la savaşıyor. Bir sürü hikaye, şimdi yeni bulduğu nüshalarda falan öyle şeyler geçiyor falan. Ama Anadolu'nun yarısını bir kere şey alıyor. Hatta bu Oğuz Kağan destanında işte anlatılanların ben aslında Alper Tunga'ya ait olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya hakimiyetine sahip falan. Önünde kurtulan. Böyle bir destan var. Bu önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Belki önümüzdeki yıl ancak yetişecek olan. Çünkü çok geniş bir destan. Nüshaları falan da şimdi şöyle. Şimdi ondan sonra geldim kut alma kut verme meselesine. Ortada bir Saka devleti var arkadaşlar. Saka ya da İskitler. Bu devlet yıkılıyor. Bunun arkasından bir Hun devleti kuruluyor. Hun devletinin arkadaşlarım nasıl kurulduğunu tespit edemedim. Çin kaynaklarını tamamını okudum. Yani milim milim okudum. Hun devletinin kuruluşuyla ilgili bir şey bulamadım. Bir destan bulamadım. Yani Hunlar nasıl kuruldu? Bunlar Kut'u nasıl aldı? İskitler Devleti dağıldıktan sonra hangi şartlar altında aldı? Ama e, yine Moğolistan'da sanıyorum 2011'de bir bildiri daha sunmuştum. Çinlilerle Türklerin akraba olduğu ile ilgili ve aynı kökten geldiği ile ilgili. Çok eleştirmişlerdi beni. 10 yıl geçtikten sonra şimdi daha iyi anladım ki Çinliler Türklerden bölünme ya da Türkler Çinlilerden bölünme, tamamıyla aynı kökteniz ve bunlarla ilgili zaten Çin kaynaklarında bir sürü bilgi var. Yani e, işte Türk'ün oğlu ayrılmış Çin'e gitmiş, Çin'i kurmuş veya Çin'in oğlu ayrılmış Türkiye gelmiş, orada bir devlet kurmuş falan filan gibi. Zaten diller aslında Türkçe arkadaşlar bir kere tek heceli bir dil. Ben dil profesörüyüm. Türkçe sondan eklemeli dil, sonradan olmuş bir dildir. Yani baştan Çince gibi tek heceli bir dil. Ayrılıp gittikten sonra Çinliler sonuna ek getiremedi. İşte Türkler ek getirerek dili farklı bir versiyona ya da yöne soktular. Bir kere Hun devletini ayrı tutuyorum. Yani çünkü şeyi bulamadım. Bunların nasıl kut aldığını, Sakalar yıkıldıktan sonra nasıl kut aldığını bulamadım. Ancak Hocam, vaktimiz daralıyor. Siz Hun devletinin nasıl kut aldığını bulamadım dediniz. evet, Orada sözünüzü unutmayın. Şimdi ben birazdan kapatacağım, tekrar başlatacağım. Ama öncesinde hem vurgulamak istiyorum hem de teşekkür etmek evet, istiyorum. Bir tanesi, maalesef bizde hep kölemenler diye aşağılanan ve sizin söylediğiniz gibi Türkiye Devleti adı alan Baybas'ın kurduğu Türkiye Devleti evet. ve bizde sürekli tarihçilerimiz Memluklar, Memluklar diye e, söylerler. Onun için yani Türkiye Devleti Türkiye'den önce vardı. Yani Mısır'da Hayır, kurulmuştu. Köktürklerden önce de bir devlet vardı. Şimdi sıra ona geldi, onu Evet, anlatacağım. Köktürklerden önce bir Türk devleti var arkadaşlar. Tuko devleti diye Çin tarihlerinde geçiyor, onu anlatacağım ve onların da bir destanı var. Onları anlatacağım. Ondan o, sonra siz dediniz ki, hocam evet, onu sözünüzü unutmayın. evet, Çünkü birazdan kapatacağım. İkinci teşekkürüm de Moğollar hakkındaydı. Çünkü
bazı yabancı kaynaklarda da artık açıkça söyleniyor. Moğol kültürünün ya da Moğol dilinin, Moğol halkının Cengiz Han'dan sonra Evet. oluştuğu 1050'ye yazılıyor kadar dünya açıkça. Moğol kelimesini bilmiyordu arkadaşlar. 1050'ye kadar Moğol Evet, kelimesi hiçbir kaynakta. hocam şeyden bahsediyorduk. Bu Moğollara girmiştik. Evet, Ee, o şeyden önce bir Tuko ya da Çin kaynaklarına göre Toko veya Tuko veya Tuku devleti var bir tane. Şimdi olay evet. Bir de şöyle, hocam orada sözünüzü unutmayın. Onların dili de Mandarin dili de Türkçe. Yani Türklerin yaptığı söyleniyor. neyi? Mandarin dili. Çinlilerin kullandığı şu andaki resmi dili. Bu konuda araştırmanızda var mı? Dil mi? Dil mi? Dil, evet. Ya şimdi arkadaşlar biz kendi kendimize ağırlıyor gibiyiz de ben şöyle söyleyeyim size. Her üç Çinliyim diyenin ikisi Türktür. Ben size sayıları verebilirim. Hangi tarihlerde kaç kişinin gidip de Çin'e intikal ettiğini. O kurulan Çinler biliyorsunuz parça parça beyliklerden ibaretken Çin ya da Çin beyliği derliyor, toparlıyor. Ondan sonra mıknatıs gibi büyüyerek gidiyor ve o büyüyen nüfus tamamıyla ya da tamamına yakını Türkler biliyorsunuz. Yani Çin dilinin Türk diliyle çok yakın alakalı olması gerek. Fakat hiçbir bilim adamı bunun üzerine durmamış. Yani orada büyük sorunlar var. Mesela ben geçen senelerde gittim. Japon diliyle Türk dilinin aynı kökten geldiğiyle ilgili Japonya'da bir bildiri sundu. Ve herkes şaşırdı. Yani Japonca, Korece aynı kökten geliyor ama Çince'nin üzerine ben de çalışmadım. Çalışan bilim adamı arkadaşımız da yok ama o işin kesinlikle köküne gitmek lazım. Bence Türk Çinliler Türklerden bölünerek gitti. Zaten dediğim gibi bu Çin tarihleri kendi tarihlerinde de yazıyorlar bunlar. Ha Çin tarihleri de ayrıca onlarla da ilgili bir konferans vermek isterim. Onlar da başka bir sahtekar. Aslında milattan önce 200'den önce 200 de değil galiba 105'ler falan milattan önce. Oradan öncesi tamamen rivayetlere dayalı geriye doğru kendilerinin yaptığı takvime bir takım uyduruyorlar. O takvimlere uydurma tarihleri yazarak bir şey oluşturuyorlar. Yani aslında milattan önce 100'den önce onların da yazılı çok bir şeysi yok yani kaplumbağa derisine merisine yazmışlar falan filan ama o tarihlerinin çoğu uydurma onlar. O da ayrı bir hikaye ama aynı kökten geldikleri bir kere belli. Bir kere biz yani sosyal bilimlerin sırrını çözen adam Atatürk'tür aslında. Bu işin sırrını çözdükten sonra çok büyük biliyorsunuz yatırımlar yapıyor. Hala dil kurumu, tarih kurumu işte Atatürk, bu dil tarih coğrafya fakültesi falan. Bu işin aslında sırrına ermiş tek adamdır o. Ama devam ettirilmedi. İşte şimdi biz de aslında sosyal bilimler adına kendi kendimizi eğlendiren bir duruma düştük. O ayrı bir konu. Şimdi neyse arkadaşlar Hun devleti oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Sonuç itibariyle ikiye bölünüyor. Bir kısmı, güneyde kalan kısmı Çin esaretine giriyor. Kuzeyde kalan kısmı Çiçi ile beraber, Çiçi diye işte bu oraya teslim olan kardeşi teslim olmuyor. Devlet ikiye bölünüyor. İkiye bölününce herkes mesela bu Türklerin ya da Oğuz Türklüğünün geldiği bandı kuzeyde arıyor ya değil. Biz Çin'e teslim olanların çocuğuyuz aslında. Orada Çin'e teslim oluyor falan falan. Orada bir süre sonra tabii Çinlerle ahbaplık ilişkileri iyi gitmediği zaman bir Tuko veya Tuku diye bir devlet kuruyorlar orada. Bunların tarihi falan var da. Şimdi orada daha sonra işler iyi gitmediği zaman 6-7 tane Türk devleti birden kuruluyor. Bunların üzerinde durmayacağım ama sadece Göktürklerin geldiği kanalı üzerine giderek geleceğim. Onlardan bir tanesi de Tuku veya Tuku devleti bahsettiğim gibi. Fakat orada da kut alma davası var. Yani bir aile orada işte bağımsızlığını ilan ediyor ya da o Köktürk Hunların Çin'e teslim olmuş, Çin hakimiyetini tanımış haliyle onların içerisinde bir tanesi bunu hazmedemeyip yeniden bağımsızlık arayışına girince çevresine ikna etmesi lazım ya da işte kut alması lazım ya da kut aldığını ispatlaması lazım diğer boy beylerine. Şimdi bir hikaye onların bir tane Lu Yuan diye bir adam var. Bu diyor ben Mete'den geliyorum. Benim dedem Mete'ydi diyor. Bu Hun yavrusu Tigin Chor Alp diye bir adam. Bu adamcağızın erkek çocuğu falan yokmuş meğer. Sonra yalvarıyor Tanrı'ya falan bir sürü işte benim bir erkek çocuğum olsun diye.
adak adıyor, kurban kesiyor filan. Tanrı kendisine bir oğlan vermesi için kurban yerine dua ederken iki boynuzluyla sırtındaki kanatları açılmış vaziyette duran ve sırtındaki pulları altın gibi parlayan bir balık görüyor adamcağız. Sonra bunu eşine anlatıyor filan. Eşi de başka bir şey görüyor. Şu bu filan derken sonuç itibariyle bir tane erkek çocukları oluyor bunlara. Bu işte bir tane şey veriyor rüyasında, tavuk yumurtası gibi kadının eline başka bir gece. O şey ışık, daha sonra işte bir çocuk doğuyor falan. Kutu bu şekilde alıyor. Yani e, sonuç itibariyle diğer boy beylerini bu şekilde ikna ediyor. Yani bu işte bir tanrı tarafından verilen bir ışık neticesinde e, bu çocuk doğdu diyor ve diğerlerine göre üstünlük arz ettiği için diğer ehali de bu boy beyleri de bunu onaylıyor, kut olduğu onaylanıyor ve böylece bir devlet kuruluyor. Bu devlet arkadaşlar bir noktaya kadar geliyor ve yıkılıyor bu devlet. Şimdi yine Türkler devletsiz kalıyor. Şimdi bu Aşere ailesine geleceğim şimdi, yani Köktürk ailesine. Şimdi bu şey yazdık ya, Bozkurt Destanı'nı yazarken fark ettim. Bitti o da. Şimdi olay şu, bu Köktürk devleti yıkılıyor. Bu Hun devleti artık bir parçası kalmıyor. Birisi çıkacak, bir Türk devleti kuracak. Ama devleti kuracak da kim takar onu? Yani birisi çıkacak, devlet kuracak da şamanizme göre bir kut alması gerekiyor. Yani bir aileden gelmesi gerekiyor vatandaşın. Devleti kurabilmesi veya idare edebilmesi için. Bu sefer tutuyor, bu önceki devlet yıkıldı ya, tamamen kılıçtan geçirildi. Bir erkek çocuk. Bir erkek çocuk kalıyor. Böyle bir şey destanlaşıyor. Bu çocuğu öldürüyorlar. Yani Hun neslini bitiriyorlar. Her şey bitiyor. Şimdi bittiği zaman bir erkek çocuk kalmış yani. O erkek çocuğu bakıyorlar, işte bataklığa atıyorlar. Hepsi bitmesin diye bir tane 13-14 yaşındaki bir erkek çocuk. Onu bir dişi kurt alıyor. Şimdi bu kurt olarak değerlendiriliyor ve mitolojidir. Bir türlü de izah edemiyorlar. Arkadaşlar şamanizme göre ya da gök tanrı dinine göre ya da işte o anlayın artık, şamanlar kadın veya erkek olabiliyorlar. Bunlar çeşitli hayvan kılıklarına girebiliyorlar. Belli ki bir bayan şey kılığına girmiş, kurt kılığına girmiş ve onu şey görüyor, kadın bu şekilde artık soyun bittiğini, alıyor onu ve kaçırıyor bir yere, kimsenin görmediği yere. Orada bunlar bir arada kalıyorlar. İşte çocukları doğuyor. İşte bir rivayete göre bu Ergenekon destanı falan çok karışık. Dünyadaki bütün kaynaklardan topladım ve bambaşka yere de gitti iş. Gittikçe dallarla budaklanıyor konu. Bu Romulus ve Remus'un kurması aslında Ergenekon, bu Bozkurt destanının ilki. O da ayrı bir versiyonu da. Dolayısıyla orada işte 300-400 yıl kalıyorlar bu Ergenekon'da. Oradan çıkıyorlar sonra ve boy beylerini bir türlü ikna etmesi gerekiyor. Diyor ki benim oğlum ya da işte neyse vatandaşın biri çıkıyor, benim atam diyor. Bu bütün devlet yok olmuştu. Benim Hunlardan geliyorum. Benim bağım Hunlar. Ben size göre daha farklıyım. Bana kutu Tanrı verdi. Ben mucize olarak hayatta kaldım. Dolayısıyla bana izin verin, ben devleti yöneteyim. Bu Aşire ailesi o şekilde oluyor arkadaşlar. Bunlar Göktürk Devleti'ni kuruyorlar ve Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı o Köktürk Devleti'nin kuruluş senedidir arkadaşlar. Yani kendisine gönderilen Kut'un diğer boy beylerinden onay almak için sunduğu bir tapu senedidir. Dolayısıyla biliyorsunuz işte orada 300-400 yıl yaşadıktan sonra artık çok önemli bir nüfus haline geliyorlar. Buradan çıkmayı düşünüyorlar ve dünyaya açılmayı düşünüyorlar. Sonra o dağa eritiyorlar vesaire falan filan. Bu işte varlık yokluk mücadelesi bir haliyle oradan çıkmış oluyorlar. Bu şekilde Kut alıyorlar ve Köktürk Devleti'ni, Aşire Devleti'ni idare ediyorlar. Aşire Devleti'ni idare ediyorlar ama ortada bir şey var. Aşire'nin dışında hiç kimse Kut alamaz. Aşire ailesinin dışında hiç kimse devleti idare edemez. Bu şekliyle 630 yılına kadar biliyorsunuz birinci Köktürk Devleti başkasına işte bu hak tanımadan
o şekliyle diğerlerine hakim oluyor. Ve bütün biliyorsunuz Asya'nın yarısını veya Asya'nın çok büyük bir bölümünü Karadeniz bölgesine kadar alıyorlar ve birinci Köktürk İmparatorluğunu kurmuş oluyorlar. Bu Bozkurt Destanı'nın üzerinden. Kut'u bununla beraber alıyorlar ve kuruluşu tapu senedi bu. Yani Kut alma delili Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı. Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı ne? Onunla ilgili çok kısa bilgi vereyim. Arkadaşlar Ergenekon'a girene kadar olan hikaye Bozkurt'la ilgili olduğu için Bozkurt Destanı, çıkışı Ergenekon, ikisi aslında bir destanın devamı. Yani aslında Çin kaynaklarında birinci kısım var. İkincisi bu Reşidettin'in yazdığı bu Cami-i Tebari'nin içinde geçen oradan çıkış hikayesi. İkisini birleştirdiğinizde bir destan oluyor. Ben bunu tabii Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı olarak birleştirdim. Başka çaresi yok. Çünkü Bozkurt Destanı oraya girip çoğalana kadar. Oradan çıkışı Ergenekon Destanı. İkisi birlikte bir bütün destan oluyor. Hatta bir ideal metin de, yani tam bir metin de oluşturdum, sonuna koydum. Bu şekliyle bu Köktürk Devleti'nin tapu senedi bildiğiniz şey. Bu Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı. Şimdi 630 biliyorsunuz 630'da çok büyük bir sıkıntıyla Çin esaretine tekrar düşer Köktürk Devleti ve yıkılır. Yıkılınca arkadaşlar aslında tamamı yıkılmamış. Yani arkada boylar falan kalmış bir takım, işte dağ, bayırda, şurada, burada. Ama ilginç. Orada bir Köktürk Devleti'nin birincisinin yıkılma, yani destanlarla ilgisi yok da yıkılış sebebini biliyor musunuz bilmiyorum. Bir bu Çinli hatunlar hikayesi var da, ikincisi yazın ortasında arkadaşlar Temmuz ayında, Ağustos ayında öyle bir kar yağıyor ki adam boyunda kar yağıyor. İlginç, yani niye öyle yağıyor falan. Bu çevre mühendisi arkadaşlarla falan paylaştım. İşte Ahmet Altın hocam var Zonguldak Üniversitesi'nde çevre mühendisi. Araştırdı o. Meğer o dönemde olmuş. Bu güneşin o dönem işte bazen güneş böyle oralarda yanma, patlama olduğu için belirli bölgelere ışık vermiyormuş ya da sıcaklık vermiyormuş ve kar yağıyormuş filan. Bütün hayvanlar ölüyor Köktürk devletinin aç kalıyorlar, perişan oluyorlar. Askerler ölüyor. Yazın adam boyunda kar falan filan. Dolayısıyla hiç hesaplayamadıkları bir şeyi darmadağın oluyorlar ve bir daha toparlayamıyorlar. Çinler de bu işi iyi kullanıyorlar falan. Ondan sonra Sonra 680'de biliyorsunuz tekrar bir bağımsızlık, diğer Türk devletlerini hakimiyete altına alma vesaire falan filan. Asıl destanlar ondan sonra patlıyor biliyorsunuz. Şimdi geldik asıl hikayeye. Şimdi orada bir büyük Köktürk abidelerinde anlatılan büyük mücadeleler var. İşte o mücadelelerin içerisinde savaş açıyorlar. İşte orada Uygurlar ayrı bir devlet kuruyor. Biliyorsunuz. Oğuzlar ayrı bir devlet kuruyor. Karahanlılar ayrı bir devlet kuruyor. Karluklar ayrı bir devlet kuruyor. Ama hani elimizde bir kanunumuz ve kuralımız vardı. Aşera ailesinin dışında hiç kimse devlet kuramaz ve devlet idare edemezdi. Şimdi herkes bunun bir yolunu bulmaya çalışıyor. Herkes, çünkü ortada bir var. Bir araya gelmek istemiyorlar. Şimdi herkes bir ayrıcalığın peşine düşmeye başlıyor. Önce Uygurlar Köktürklere isyan ediyor ve bir devlet kurmak istiyor. Ama kuramaz aslında. Normalde Türk tarihine, Türk töresine göre bir devlet kuramaması lazım. Kurabilmek için ne yapıyor? Uygurların Türeç destanı var arkadaşlar. Şimdi o Türeç destanına göre kendileri bir destan, Uygur inanışına göre onların doğup ortaya çıkmaya başladıkları yer Kağan zamanında kurulan şehrin adı, bu Karakurum diye bir yer var. Moğolistan'da gidenleriniz vardır, ben gittim. Orada diyor ki Orhun Nehri'nin sahillerinde bir yer var. Orada dağdan 30 tane nehir geliyor. Yani akarsu geliyor. Her birinin kenarında bir boy oturuyor. Boy oturuyorken bir yaratacaklar bunlar. Bir yönetici seçecekler. Arkadaşlar onların içerisinde Bukahan diye birisi çıkıyor. Diyor ki ben Efrasiyab'ın torunuyum diyor. Dolayısıyla ta Alper Tunge'ye kendisini atarak bu Aşera ailesinde daha gerisine giderek bir tapu senedi yaratıyor ortaya ve Kut alıyor. Yani boy beyleri tekrar geliyor bu Bukahan'ın hakikaten
Efrasyap'tan, Alper Tunga'dan geldiğini ve ikna oluyorlar ve buna yetki veriyorlar. Diyorlar ki sen tamam Alper Tunga'dan geliyorsun, soyun oradan geliyor, sen bizim hepimizden farklısın. Sen bizim devletimizi yönetebilirsin. Al sana verdik o yetkiyi. Yani Tanrı'nın verdiği kutu biz onayladık. Dolayısıyla Uygurların Türeş destanı ortaya çıkmış oluyor. Çok ilginçtir o, biliyorsunuz. Orada bir taş var. Bu Göktürklerin yazıtlarından falan da bahsediyor ama yerin altından bir taş çıkıyor o şeyin altından. Göktürk yazıtlarının altında meğer bir taş varmış. Oradan çıkıyor bu işte onun, bu Kağan'ın şey oldu, Alper Tunga'nın torun olduğu falan. Bu şekliyle dayayarak işi bir kut alıyor ve Uygurların Türeş destanı Uygur devletinin kuruluş tapu senedi olarak ortaya çıkıyor ve onlar bir devlet kuruyorlar. Şimdi Uygurlar devletini sürdürürken işte bu Türk işleri var. Türk işler. Türk işler biliyorsunuz asıl bomba orada. Bir Türk iş devleti var arkadaşlar. Oğuz Yabgu devletinden önce. Yani bizim devletimiz Selçuklu devleti. Selçuklu devletinde Oğuz devletlerini sayıyor. Ondan önce Oğuz Yabgu devleti var ve hiç kimse yazamadı. Yani şu anda onunla uğraşıyorum. Oğuz Yabgu devletinden önce de arkadaşlar şey var. Türk iş devleti var. Türk iş devletinden öncesi de bu bizimki aslında Köktürk devletine gitmiyor. Biraz önceki anlattığım Tuku devletine gidiyor. Bu hani tavuk yumurtası kadar ışıktan işte bir çocuk doğdu falan filan ya, o direkt oraya gidiyor. Oradan Hunlara bağlanıp gidiyor. Ama bu Türk iş devleti çok enteresan. Şu destanı diye bir destan var. Şeyde geçiyor. E, Divan Lügat-ı Türk'te geçiyor. Kaşgarlı yazmış. Bu şu destanı da o tutmuş milattan önce 330'lara bağlamış. Oraya güya Büyük İskender sefer yapmış vesaire falan filan. O hikayeyi anlatmak istiyorum size. Şimdi bu şu destanı niye şu? Suluhan diye bir adamcağız var. Bu Suluhan Salur Kazan'ın kendisi Dede Korkut hikayelerindeki, çünkü Çince'de veya yok. Salur Kazan'ı Çin kaynaklarında Suluhan diye geçiyor. Bizim Dede Korkut hikayelerinde okuyanlar bilecekler. Bu adamcağızın adı Salur Kazan. Bu şu destanı olmasının sebebi de bunun lakabı Çor arkadaşlar. Yani Türkler Onoklar iki taraftan mesela batı tarafında kalanların lakabı Çor, diğerinki Tekek, başka bir şey yani. Bu Çor sözcüğü e, Çince'de şu şekline gelmiş. Şu destanı oradan geliyor. Bildiğiniz Dede Korkut hikayelerindeki şu destanı bildiğiniz bizim Dede Korkut hikayelerindeki Salur Kazan'ın kendisi. Orada 22 tane boydan bahsediyor biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmut. Oğuzların boy haline gelmesi vesaire falan falan. Şimdi geliyoruz Türk İş Devleti'nin devlet kurmasının tapu senedi de arkadaşlar bildiğiniz bizim şu destanı. Milattan önce 330'lara dayadığı bir hikaye var. Orada boylara ayrılmış işte 22 boy. İşte o Oğuz boylarının 22'sinden bahsediyor ya Kaşgarlı Mahmut. O vesileyle bahsediyor. Yani o bir destan, şu destanı. Onun boylarını, damgalarını vesaire falan filan da yazmış Kaşgarlı Mahmut. Ama bir türlü çözememişlerdi hikayeyi. Bu ya Büyük İskender'le falan alakası yok. Bildiğiniz Salur Kazan. Salur Kazan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ya da Sulu Han hakkında. Sulu Kağan. Sulu Kağan işte Türk işlerin işte bu şekilde büyüyen, bu Arapları o şeyden atan, bu Türkistan'dan atan adam. 717'de iktidara geliyor. 737'ye kadar 20 yıl Türk İş Devleti'ni yöneten adam. Bilge Kağan'la birebir çağdaş. Şimdi şeyin hatunu Dede Korkut hikayesini hatırlayın. Hanlar Hanı Bayındır Han diye bir adam var. Bu Hanlar Hanı Bayındır Han Salur Kazan'ın kayınbabası. Eşinin adı uzun boylu Burlu Hatun. Şimdi bu şekilde baktığınızda Salur Kazan'ın kayınbabası arkadaşlar Bilge Han'ın ta kendisi. Yani bu bizim Dede Korkut hikayeleri bu haliyle gidip Köktürk yazıtlarına direkt bağlanan bir unsur haline gelmiş oluyor böyle. Nereden biliyorum? Şimdi açın bakın Köktürk yazıtlarında orada diyor ki biz kızımızı Türk Kağan'ına verdik diyor. Onun kızını da ben oğluma aldım diyor Bilge Kağan. Bizzat Bilge Kağan'ın ya da Hanlar Hanı Bayındır Han Dede Korkut hikayelerinde geçen Bilge Kağan'ın kendisi orada şu destanı da
Türk İş Devleti'nin kuruluş senedidir arkadaşlar. O boylara ayrılması falan filan o şekliyle. Türk İş Devleti yıkılıyor arkadaşlar. Yerine Oğuz Yabgu Devleti kuruluyor. Hadi şimdi al başına başka bir bela. Aşire'den başkası devlet kuramaz. Ne yapacak abi? Hiçbir şekilde kuramaz. Bu sefer bir şey yapması lazım. Kut alması lazım. Yani birinin yetki alması lazım. Yetki ne biliyor musunuz? Bu sefer de Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan Destanı'yla mesela e, şeyler Karluklar kendisini Alper Tunga'ya dayayarak devlet kuruyorlar. Yani biz de oradan geldik falan diye. Karahanlılar da biliyorsunuz tamamıyla şey de söylüyor bunu. Karahanlı Devleti'nin mensubudur biliyorsunuz Kaşgarlı. Biz diyor şeyin torunlarıyız. Alper Tunga'nın torunlarıyız. O da o şekilde kut alıyor. Oğuz Devleti'ne gelince arkadaşlar çok ilginç size bir şey göstereceğim. Çok çok ilginç ama. E, direkt daha geri gidiyor. Saka Devleti'nin kuruluşuna gidiyor. Oğuz Kağan aslında tarihte Oğuz Kağan diye bir kişi yok aslında. Oğuz Kağan Saka Devleti'ni kuran adamın şeyi. Bu Herodot'un yani nasıl bir tarih anlayışı ise hem Herodot biliyor bu meseleyi hem de Oğuzlar biliyor. Nasıl bir nereden öğrendiler veya nasıl bir rivayetti veya nasıl derlediler. Herodot tarihinden arkadaşlar şimdi okuyorum. Şimdi diyorlar ki İskitler kendilerini ırkların en genci sayarlar ve kökenlerini şöyle gösterirler. Bu ülke boştu. Bu arada ilk olarak Targitos adında bir adam doğdu. Bu Targitos'un babası Zeus tanrı, annesi ise işte okumakta zorlandığım bir ırmak. Yani Zeus'la bir ırmak birleşiyor, tutuyor bir tane, üç tane çocuk meydana geliyor. Bunların bir tanesi işte okumakta zorlanıyorum Lapiksos, Arpakos, bilmem Koloksos falan. Oğuz Kağan bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Ta oraya gidiyor. Yani ırmakla Zeus tanrısının birleşerek bir çocuk doğuyor. Oğuz Kağan bunlardan bir tanesi. Şeyde Oğuz devletinin kuruluş senedi ise Alper Tonga'dan bir önce ta Saka Devleti'nin girişine gidiyor. Zaten daha önce biliyorsunuz bu Türklerin soy kütüğü ve Türk'ün soy kütüğü iki kitabı da ben yazdım. E, e, burada şeyi anlatıyor. Diyor ki Oğuz Kağan şudur. Oğuz Kağan işte anlatıyor. İşte Nuh'tan geliyor. Nuh'un oğlu Türk vardı. Türk'ten sonra o geldi bu gitti. Karahan. Karahan'ın kardeşleri var. Orhan, Gürhan ya da Kürhan bir tane daha vardı. Onu işte Karahan'la işte vuruşuyor. Oğuz Kağan'la vuruşuyorlar babası. Sonra babasından artıkları Moğol oluyor. Kendisi bu şekliyle alıp devam ediyor filan. Aradan diyor kaç yıl geçti bilinmez diyor. 3000 yıl mı geçti, 2000 yıl mı geçti diyor söylüyor. Ondan sonra işte bu İlçahan geldi diyor. İlçahan'dan sonra işte Dip-Yabgu, Oğuz Devleti'ni kuran Dip-Yabgu yani ilk Yabgu. Oradan itibaren başlıyor ama aradan 3000 yıl mı geçti diyor, 2000 yıl mı geçti diyor. Bunu bilemiyorum falan diyor zaten. Direkt oraya arkadaşlar Oğuz Kağan Destanı da Oğuz Yabgu Devleti'nin kuruluş senedi. Yani bildiğiniz kut almak için o 24 boyun beylerinden bir tanesi çıkacak, bir kut alacak. Bu arada tabii bu Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili belge yok, bilgi yok diye ben alışkınım bu. Hiç çok az bilgisi olan konularda uzun yıllar böyle sinirleri sağlam tutup da çalışmaya. Şimdi Oğuz Yabgu Devleti ve Türk İş Devleti ve daha gerideki bu Hun Devleti dönemindeki 3 tane işte o Türk Devleti'nde yazmaya başladım. Şimdi 3 devleti birden yazarak çıkaracağım. Ayrıca Alper Tunga Destanı falan falan. Şimdi Oğuz Kağan Destanı böyle. Şimdi geçtik. Oğuz Yabgu Devleti 300 yıl yani 775'lerde işte ya da 750'lerde diyelim. 776 galiba tam kuruluş yılında buldum bunun da. 300 yıl Aral Gölü'nün çevresinde bir devlet var Selçuklu'dan önce. Arkadaşlar bu devlet 300 yıl Oğuz Yabgu Devleti diye bir devlet. Şimdi Osmanlı 600 yıl hüküm sürmüş bir devlet. Hesaplasanız 600 bin tane çalışma vardır hakkında. Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili çalışma sayısı 0. 300 yıllık devlet ve bir çalışma yok. Bir belge de yok. Şimdi orada bunlar yıkılıyor. Yıkılırken biliyorsunuz Selçuklu'nun Selçuk Bey'in babası Dukak
işte İslamiyet'i kabul ediyorlar ve Yavgu'dan ayrılıyorlar. Bunlar Cent şehrine geliyorlar ve isyan ediyorlar. Bir devlet oluşturuyorlar. Fakat Kut almış bir Oğuz devleti, şimdi Selçuk Bey hangi hak ve dirayetle devlet kuracak? Yani böyle bir şey olamaz. Atatürk'e kadar böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani buna kimse izin vermez. Öyle bir numara yok. Peki Selçuk Bey'in bir şey yapması lazım. Ne yapması lazım? Kut alması lazım. Şimdi dinleyin bakın, bu şeyden çıktı. Türklerin soykütüğünden çıktı. Selçuklular biz Türkmeniz, biz kardeşiz deyip durdular. Oğuz iline ve halkına faydaları olmadı. Padişah olunca biz Türkmenlerin kırık boyundanız dediler. Selçuklular padişah olduktan sonra ayrıca Efrasiyab'ın bir oğlu vardı. Şöyle demişler, Efrasiyab'ın bir oğlu vardı. O küçük iken Keyhüsrev'den kaçıp Türkmenlerin kırık boyunun içerisine gelip yerleşti. Meğer Efrasya'nın bir oğlu varmış bilmedikleri. O gelip kırık boyunun içerisine gelip yerleşmiş. Sonra burada büyüyüp çoğaldı o. Evlendi o. Kırık boyundan bir kız alarak evlendi, çoğaldı falan. Onun çocukları oldu. Kırık'ın oğulları ve Efrasyab'ın neslindeyiz diyor Selçuk Bey ve bu şekilde devlet kurabiliyor. Boyları bu şekilde ikna ederek ancak devlet kurabiliyor arkadaşlar. Yani öyle bedava devlet kurma falan filan diye bir şey yok. Bildiğiniz bu Alper Tunga destanı ayrıca Selçuklu Devleti'nin de kuruluş senedi veya tabu senedi olmuş oluyor ve biliyorsunuz geliyor. Sonra ne oluyor? Sonra biliyorsunuz geliyorlar Anadolu'ya. Anadolu'da biliyorsunuz Selçuklu Devleti de yıkılınca bir kuruluyor. Osmanlı Devleti kuruluyor. Osmanlı Devleti çok daha uyanık gidiyor. Hem Alper Tunga destanına bağlıyor kendisini. Ali Selçuk diyor. Ali Selçuk. Sonra değiştiriyor. Ali Osmanlı diyor. O Al kelimesinin üzerinden hem kendisini Alper Tunga'ya ya da Alper Tunga destanına hem de Oğuz Kağan destanına bağlayarak bu şekilde devleti kurup yönetiyor. Sonra tabii biliyorsunuz işte İslami Türk destanları meydana geliyor vesaire falan. Bu şekliyle gidiyor. Yani bizdeki destanları bir kısmı da var tabii. Şimdi bir de yıkılış destanları var. O devletlerin mesela Töres Devleti'nin yıkılış destanı var. Çok ilginç bir şeyden buldum onu da Çin kaynaklarının içerisinden. Töresler yıkılırken bunlar bu Köktürk Devleti yıkıldıktan sonra işte geride kalan boylar oraya buraya gidip yerleşiyorlar falan. Bunlar çok dirayetli durmuyor. Çin'e teslim oluyorlar. Sonradan da Töres kaybolup gidiyorlar zaten. Tarihten de siliniyorlar biliyorsunuz. Bir gün eve bir geliyor. Bir yaşlı kadının evine bir misafir geliyor. Böyle pısırık mısırık falan. Ondan sonra yiyecek istiyor kadından falan. Tam bizim efsaneler, bu Anadolu'da derlediğim efsaneleri anımsatıyor. Yani tam diyorsun ki koca karı bu misafiri kovalayacak falan diyorsun, kovalamıyor. Çağırıyor, yemek veriyor. Fakat yemek verirken bir şey dikkatini çekiyor. Adamın gözleri ve de bu baş kısmı kurtlara benziyor. Kurda benziyor adam falan. O yemek veriyor ama böyle adam böyle çok böyle mahcup falan filan yemeğe yiyor gidiyor. Bu biraz sonra kadıncağız kocasına ve komşularına anlatıyor. Biraz önce yemek yemeye birisi geldi falan ama çok kurda benziyordu ve çok mahcuptu falan. Bunun arkasına düşüyorlar. Sonra bu en yüksek dağa çıkıyorlar. Orada görüyorlar. Diyor ki siz Töresler olarak tarihin size verdiği vazifeyi yapmadınız. Siz çok kötü olacaksınız. İleride başınıza çok büyük belalar gelecek falan diye. Bu sefer de yıkılış destanı var bir de. Yani böyle ihanet etmek, Türklüğe ihanet etmenin bir de yıkılış destanı var. Bu şekilde geliyor. Yani aslında arkadaşlar mesela Danışmetlerin kuruluş beyannamesi de bu sefer dayalıdır. Danışmetnameye dayalıdır. Danışmet Gazi Destanı'na dayalıdır. Biliyorsunuz bu şekilde böyle 4 ciltli de birini ihaleye vermiyoruz Kuşadası Kültür Merkezi. Böyle bu Danışmetli Devleti bu şekilde kuruluyor. İşte Saltuklu Devleti başka bir şekilde kuruluyor falan. Her birinin bu şekilde kuruluş var. Kaçırdıklarımız var. Yani muhtemelen her devletin kuruluş senedi olarak böyle bir destanı var. Fakat bir kısmı herhalde günümüze gelmedi. O yüzden bilemiyoruz.
Bazılarını da mesela ben çıkarttım. Öyle mesela bir Seyf Gazi Destanı diye belki kimsenin bilmediği bir destanda. İşte Saltıkname'nin içerisine çıktı. Merak ettim falan filan düştüm arkasına. Divriği Halk Kütüphanesi'nde bulmuştum bunu da. Bu da mesela başka bir şey. Bu Hazreti Hüseyin'in intikamını almanın destanı. Yani bu yine Anadolu'da yarattığımız, işte ortaya koyduğumuz destanlardan bir tanesi. Bu da Hazreti Hüseyin'in işte Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz torunu çok feci bir şekilde katledildikten sonra Anadolu'da işte Nusayb Gazi diye bir Türkmen 5000 tane yiğidi yanına alıp işte gidip intikamını alır vesaire falan falan. Bu şekliyle işin Türkçesi arkadaşlar başka destanlarımız da var mesela. Göç destanı falan bunlar farklı ama destanlarımızın çoğu bizim devletlerin kuruluş senedidir. Yani sıradan bir destan değildir. Sıradan bir okuma metni de değildir. İyi okumak, iyi şey yapmak lazım. Şimdi daha önce çeşitli televizyon programlarında falan da bahsettiğim bir şey var. Bazı arkadaşlar çok kolay bilgilere ulaşabiliyor. Ben ulaşamıyorum. Ya da ulaşsam bile biraz daha tedbirli gideyim. Öyle düşünüyorum. Şimdi benim aslında hedefim geriye doğru bu karanlık noktaları doktor öğrencilerim varsa benim ders yaptığım zamanlardan bilirler. Yani şimdi de yapıyoruz ama çok tadı yok işin. Belge olan yerden olmayan karanlık yerleri aydınlatma üzerine gidiyorum. Hep bu şekilde gidiyorum. Geriye doğru. Buradaki elimizdeki mevcut bilgilerin tamamını elde ederek geriye doğru gidiyorum. Yani aslında hedefim milattan önce 15'e kadar Türk tarihine ışık tutabilmek. Bu şekilde gidiyorum. Yani bazı şeylere yavaş gitse de ömrümüz ne kadardır bilmiyorum ama ileriye doğru hatta bugünlerden sonra yani şimdiye kadar belki var olan bilgileri tekrar ettik, belki bir kısım ekledik falan ama asıl bundan sonra çok farklı şeylere ulaştığımı beyan etmeliyim. Bundan sonra biraz daha farklı bilgilerle karşınıza çıkacak. Öyle görünüyor. İşte elde edemediğimiz yerlerin de destanlarını ya da bilgilerini işte deklare ederek ya da duyurarak devam etmeyi düşünüyor. Durum bu arkadaşlar. Mesela bizde bir Saltuk Gazi destanı var. Size göstermek istedim. Destanın son hali budur. Yani bunu TİKA yayınladı. 2 elimle zor kaldırıyorum. Yine tarafımızdan yayınlanmış bir çalışma. En son biliyorsunuz bununla beraber biter. Bu da neyin tapu senedi? Hiç kimsenin bilmediği bir devletimiz daha var bizim. Bu da Edirne'nin üst tarafına doğru bu Dobruca, Romanya'nın Dobruca bölgesinde kurulan, şimdi de bu Gagavuzların devam ettirdiği Oğuz devleti var orada bir tane. Ne tarihler yazmış, ne biliyorlar falan filan. Osmanlı'nın tarih defterlerinden mesaj çıkartmak, bu da onun destanı. Yani orada bir devlet var şeyde. Bildiğiniz Edirne ve içerisine alan o Delorman bölgesinde. Sarı Saltuk'la 2. Gıyasettin Keykaus, evet. Gagavuz dedik ve 2. Gıyasettin bir devlet kuruyorlar orada. O da bunun senedi mesela. O da bu şekilde yani. Bir sürü bilmediğimiz şey de var. Bu şekilde devam ediyor. Peki benim anlatacaklarım bu kadar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şeye kadar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadar bir kere Atatürk muhteşem bir adam. Yani herkes ne konuşursa konuşsun. Kesinlikle normal bir adam değil. Adam okumuş ve bütün Türk tarihini biliyor. Hepimizden farklı biliyor. Yani kesinlikle farklı bir ayrıcalığı var. Ve bütün Türk töresini biliyor. Ve sonuç itibariyle bu sistemin tükendiğini ve çürüdüğünü anladıktan sonra başka bir arayışa geçiyor. Hem de o olağanüstü durumda yani. Normalde mesela kendisini diktatör ilan edip de zaten Türk milleti bitmiş, tükenmiş. Orada mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yani bu Kurtuluş Savaşı ile ilgili Atatürk'ün çevresinde toplanmanın aslında çaresizlikten başka bir şey değil. O anlatıyor ki bu işte Manisalı mı ne vardır o Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bir gün diyor babam elimden tuttu, bir şeye gidiyorduk diyor. Rum çocukları diyor tuttular. 9-10 tane Rum çocuğu. Bir tane Türk çocuğunu evine çevire dövdü diyor, anlatıyor. Şimdi diyor orada bir sürü esnaf seyretti bunu. Yani Türk'ün çocuğunu 9-10 tane Rum çocuğu tarafından evre çevre sopa atıldığını hiç kimse müdahale edemedi korkudan diyor. Ve herkes bir kurtarıcı bekliyordu diyor. Buna benzer bir sürü şey anlatabilirim.
Atatürk zaten çıkmış, belki rüştünü ispat etmişti Çanakkale Savaşı'nda. Rahatlıkla bir diktatör olarak yoluna devam edebilirdi. Meclis falan toplamayabilirdi. İşte bu milletin başka da bir çaresi yoktu. Ama devlet adamlığı, büyük adamlık bu işte. Tuttu. O kutu alabilmek için tekrar, biliyorsunuz onu oraya getirenler de bey falan değil. O olağanüstü durumda aklı başında olan ehaliye haber saldı ki gönderin sizi temsil edecek adamları. Burada bir şey yapacağız. Tutuyor, meclis kuruyor ve meclisin efendim zaten alışılmış falan bir şey değil aslında. Dünya tarihinde böyle bir şey görmemiştir. Orada tutuyor aynı şekilde ama bir başka versiyonuyla devam ediyor ve kut alıyor ve bu şekliyle devam ediyor. Yalnız bu demokrasiyle ilgili söyleyeceklerim var. Bu şamanizmi bilen arkadaşlar var. Bakıyorum şimdi çok farklı arkadaşlar dinliyor bizi. Mesela ninnileri yazarken fark ettim. İşte Nenna ay tanrısı. Ninni de oradan geliyor. İşte bakıyorsunuz Sümerler'de ay tanrısının adı Nenna veya Ninni yani şey. Ninni bir şey, ninnilerin tamamı ay tanrıya duadır. Şimdi bakıyorsunuz Nenna'nın görevi, bir örnek anlatıyorum. İşte çocuklardan sorumlu, aileden sorumlu, işte e, efendim askerler, ordudan sorumlu, hayvan sürüsünden sorumlu. Hocam sözünüzü kestim. Bir dakikamız var. İzin verirseniz burada Menna'da unutmayın Menna'yı. Bu arada da arkadaşlar soruları yazıyorsunuz da bundan sonraki oturumda yazarsanız hocama Zaten ben bitireceğim soruları cevaplayalım şimdi. Evet. Evet. Yani diğer bölümde soruları yazalım. Hocam izninizle şimdi ben bitireyim. Siz de arkadaşlar diğer bölümde yazın. Hocam anlatımını bitirsin. Ondan sonra sorulara geçelim. Şimdi Menan'da kalmıştık hocam. Evet. Demokrasiyi anlatıyordum. Hep dikkatimi çekmişti bu şamanizmle ilgili. Yani bu demokrasinin bizden kaynaklandığını düşünüyordu ve sonra gittikçe biraz daha bilgiler pekişmeye başladı ve bu dünyaya demokrasiyi de bizzati bizim verdiğimizi düşünüyorum artık. Çünkü dediğim gibi bu Nenna meselesini anlatmıştım. Hayvan sürüsünden sorumlu, işte ordudan sorumlu, devletin ordusundan sorumlu yani askeri kısmından. Çünkü haneden falan kim? Ay Tanrı. Ay Tanrı bir bakan, yani demek ki Genelkurmay'dan sorumlu devlet bakanı. Aile ve çocuklardan sorumlu devlet bakanı. Demek ki Tarım ve Orman Bakanı Ay gibi. Güneşten başka bir şey sorumlu. Bazı yıldızlar başka bir şeyler sorumlu falan. Bunu gök tanrı dedikleri, yani onun çevresindeki şeylere yüklüyorlar. Bunların yeryüzüne bir gölgesi var. Yani tıpkı Tanrı'nın gölgesi olduğu gibi bunların yeryüzünde de temsilcileri var. İşte Kaan'ın yardımcıları falan. Bildiğiniz bunun yeryüzüne, yani bu şamanizm ya da gök tanrı dininin yeryüzüne yansıması da işte bildiğiniz demokrasinin ta kendisi. Yani işte herkesin kendisine nasıl şimdiki gibi böyle neden sorumlu devlet bakanı veya işte ticaret bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Neticede ben bunun o dinle beraber Avrupa'ya gittiğini düşünüyorum. Ondan sonra demokrasiyi de o şekilde biz başka türlü algıladık ama Mustafa Kemal Atatürk çok okuyan ve ben bazen öyle şaşırıyorum ki bu bilgiyi nereden öğrendi diyorum. Sonra okudukça anlıyorum ki herhalde burada, ama nasıl okumuşsa çok okumuş ve o şekliyle yeni bir düzen, yani bence şu son yüzyılın en büyük ayıbı da e, bu Kurtuluş Savaşı'nın destanının yazılmamasıydı. Yani muhtelif şekillerde yazıldı, çizildi falan ama hiçbirini kabul etmiyorum. Ha, belki 100 yıl sonra daha farklı yazılabilir, işte biraz daha şey olabilir falan gibi ama mesela yıkılan yapılan bütün devletlerin bu şekilde kuruluş senedi ve şeyi varken bir halle bu bizim Kurtuluş Savaşı'mızın bir senedi, işte Lozan falan deniliyor ama o farklı, işin madde yönü bir de manevi yönden bir senedimizin olması gerekiyordu. Ben bu kadar. Arkadaşlar o kadar çok şey var ki bazen öyle şaşırıyorum. Yani anlatacak o kadar şey. Mesela başlı başına şu işte Oğuz Kağan'ın Töresi diye bir kitap. Oğuz Kağan'ı mesela şey diyorlar, işte peygamber falan diyor. Peygamberse buyurun, şamanizm kutsal kitabı da budur. Yani ben buna şamanizmin kutsal kitabı diyorlar. diyemedim çünkü bir defa boya çalarlar diye. Ne dedi buna? Oğuz Kağan Töresi. Türklüğün binlerce yıllık anayasası, vasiyeti, böyle iki tane nüshasını buldum bunu. Birisini Berlin'de, birisini St. Petersburg'da.
bildiğiniz Türklerin devletinin nasıl yönetileceği, toplumun nasıl idare edileceğiyle ilgili felsefesi. Bu Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut Destanı'nın girişinde de var bu şeyler de. O kadar enteresan destanın farklı yönleri var ki şimdi burada böyle yığınla e, hani ama vakit olmadığı için böyle özetleyerek geçtik ama bu ayrı bir dünya. Yani ben de hani 30 yılda sonuna yaklaştım. Belki gelecek sene 2022'nin Aralık ayı itibariyle herhalde bu defteri birinci aşamasını kapatacağım gibi görünüyor. Evet, benden söyleyeceğim bu kadar. Hocam, hocamıza şimdi yaklaşık yanlış saymadıysam 47 kitabınız satıştı hocam. Geniş bir Kitabın üzerindedir kitap sayımı. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu bakımdan da dünya rekortmeniyim ben. evet, Türk kültürünün bir arşivi ne yaptınız hocam? Teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük arşividir. O da önümüzdeki günlerde, yani onu da söyleyeyim. Sadece masal, mesela ninnilerin sonunu buldum. Bir daha ninni çalışması yapmıyorum. Yayınladım. İşte hepsi. Bu pandemi döneminde bir yıl içerisinde topladığım masalları 1628 masal derlemişmişim. 5000 sayfa olarak önümüzdeki haftalar, ay değil, haftalar içerisinde yayınlanacak. 10 cilt olarak ve dünyada böyle bir çalışma yok. Yani ayrıca Guinness Dünya Rekorlar kitabına başvuracağım. Sözlü kültürün bir açısı bu. Yani işte sözünüzü kesiyorum hep de. Mesela 5000 üzerinde çocuk oyunu derledim ve arşivde duruyor o. Yani bunların işte derlenip zaman hep. Yani öyle. Dünyanın en büyük sözlü kültür arşivini kurduğumu da düşünüyorum. Evet. Hocam şu sorulara geçmeden önce şu kut meselesini bir açalım mı? Şöyle şimdi bizim insanlarımızda ya da öyle lanse edildi. Bir demokrasi kültürü var Türklerde. Evet. Ve sizin de söylediğiniz gibi Sümerler'de, yani dünyadaki en eski yazılı meclis Sümerler'de. Evet. 2 tane meclis bir savaşta. Bu yazılı kaynaklarda mevcut. İsteyen okuyabilir onun. Yani Yunanistan'dan bilmem şundan bundan binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve Türklerde de bir kurultay geleneği var. Bu kurultaylarda herkesin bildiği gibi sözler eşit, Kaan'ın ayrıcalığı yok. Yani beylerin sözleri eşit ve halk kurultayında halkın giden katılan herkesin sözü eşit. Yani gibi Atatürk'ün ilk meclisi gibi seçilmiş gelmişler. Seçilme de değil. Yani bir ilden gönderilmiş ama orada Atatürk'le aynı hakka, aynı eşit söze sahip insanlar. Şimdi burada kut meselesini bizim insanlarımıza yanlış aksettirilmiş ya da yanlış anlaşılma var. Çünkü Tanrı bir kutu vermiyor. Sizin söylediğiniz gibi bu kutu almak için, yani yetkiyi almak için beyleri ikna etmek için bir yol yaratılıyor. Doğru mu anladım? Evet. Doğru evet. Yani ya da işte varsa bile o ayrıcalığı ispatlamak zorunda. Yani bu bir ayrıcalığı varsa onun, bende bir ayrıcalık varsa boy beylerini topluyorum. Diyorum ki bak bu devleti ben yöneteceğim. Çünkü benim böyle bir ayrıcalığım var. Onlara kabul ettirebilirsem ne hala, ettiremezsem yok öyle bir şey. Evet. Yani gücüm var. Biraz işte diğerlerine göre bir üstünlüğüm var. Ama halka da diğer beylere de kendini kabul ettirebilmen için, daha doğrusu benim anladığım şöyle. Yani bunlar kurultayı toplamışlar. Kurultayda Kaan seçilmiş. Ondan sonra bu kut hikayesi uydurulmuş gibi geliyor bana. Yok, belki de vardı öyle bir şeye, ikna etti onu. Yani bir ayrıcalığı var. O da olur. Orasını tartışmıyorum. Yani bu doğrudur, yanlıştır falan. Oradan da bir yere varamam zaten. Bir de bu milletin inandığı değerler var. Şimdi kalkıp da inandığı değerlerinde o işte bir ayarlarla oynamanın alemi yok. Şimdi Oğuz Kağan Destanı. Yani bunun işte Oğuz dedemiz falan. Yani şimdi bu yok öyledir, böyledir. Bunu şimdi kalkıp da orasıyla oynayıp Hayır, da böyle... hocam onu demek istemedim. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Alper Tunga'dır Osmanlı. yani o ben. Yani şimdi Osman Bey ya da Osman Bey'in ailesi diyelim Osmanlı'nın kuruluşunda Kayıboyu'dan biridir. Ama Kayıboyu'yla alakaları yok mesela. Sizin dediğiniz gibi götürmüş soyunu başka bir yere. Hayır, onu öyle söylüyorlar da peki bir dakika şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi başka hocalar da söyledim Kayıboyu'yla ilgileri yok falan diye. Bunun aksini ispat edecek hiçbir bilgiye rastlamadım ben. Yani bunu nereden bilip de söylüyorlar onu bilemiyorum.
Ya bu çok tehlikeli bir şey. Yani Osmanlı'nın kayboyundan gelmediğini söylemek, bazı çok meşhur hocalar da söyledi. Bu doğru değil. Ben çünkü e, yine Türk tarihiyle ilgili bir şey olup da okumadığım bir şey yok benim. Yani şöyle söyleyelim. Yok öyle bir şey. Yani Osmanlı kayboyundandır. Bunun aksini yazan bir Yani şey yok. sizin sizin söyleminiz diyorsunuz ki bunların yani soy ağacı şeyleri de doğru olabilir. Kut istekleri de doğru olabilir. Yani destanlar zaten doğru. Destanlar bir Evet. gerçeklikten yola çıkıyor. Bir kültürün bir Evet. parçası. Yani onu bilemeyiz ama bir kültür yani. Ama Evet. diyorsunuz ki soy ağacına dayandırma hikayesi de adamın doğru olabilir. Yani yalan atmamış olabilir diyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Orayla uğraşmamak Cevap yok kararındayım. diyorsunuz. Evet. Orayla uğraş. Hayır, çok O, sıkıntılı olabilir. Şimdi o, bizi o dinliyor insanlar. muallakta. Tamam. Bakın bir şey anlatacağım size. Bir şey Tamam. anlatacağım. Yani Çok dinlenmemek kaydıyla bir şey anlatacağım şimdi. evet. Bayburt'ta efendim Dede Korkut geldi diye Bayburt Belediye Başkanı varisi mesela 9 gün Dede Korkut şenliği yapıyor. Konunun Bayburt'la zerrece alakası yok. Evet. Şimdi bu Türkmen varyantını topladığında Bayburt diye Türkmenistan'da bir yer var. Olay orada geçiyor. Bayburt'ta hiçbir ilgisi yok. Bayburt Kalesi şu bu falan filan. Ama anlatan adam şimdi Bayburt filan. Bayburtlular da bunu işte şenlik. Şimdi kalkıp da olayın Bayburt'la alakası yok falan filan deyip de şimdi bütün dengesinin Evet. milletini allak bullak etmenin kimseye Espri kazandıracağı anla. kazandığı Doğru bir hiçbir şey. şey yoktur Doğru yani. söylüyorsun. Doğru Yani söylüyorsun. bunu kalkıp da böyle bir gereksizliğe de gerek yok yani. Evet. Anladım hocam. Evet. Ya bir de hocam sorulara geçmeden önce bu konusunu siz Çinlilerden bahsederken e, Çinlerin 3'te 2'si Türktü dediniz. Sanırım bir yanlış Evet. anlama oldu. Ben yazılarda Rusların da öyle. Rusların da öyle. hayır, Her 3 Rus'tan ikisi Türktür arkadaşlar. şöyle Yani bunu siz 50 türlü tarihteki ispatlarım yani. tarihteki yöneticilerden mi bahsediyorsunuz? Yönetici Yok, gruptan mı bahsediyorsunuz? bizimki küsüp küsüp gidiyor. Hem de bir Çin tarihlerinden topladım falan. 900 bin kişi gidiyor. 700 bin kişi gidiyor. Küsüyor, 700 bin kişiyi arkasına alıp gidip Çin'e teslim oluyor. Bu bahsettiğim olay milattan önce 400'de 300'de falan, düşünün şimdi oraya giden 300 bin kişi, 500 bin kişi kaç bin kişi olmuştur. Küsüyor gidiyor yani, alıp boyunu gidiyor, gidip teslim oluyor. Veya bu Tapkaç Devleti falan filan, Tobo. Bunlar biliyorsunuz önce Türk devleti, Han hanedanı, sonra Tapkaçlaşıyor falan filan, o şekilde yamanıp Çinleri büyütüyor. Ya sizin Rus dediğiniz devlet arkadaşlar binli yıllara kadar, biliyorsunuz bunların asıl yurdu Ukrayna'dır. Kiev'dir bunların başkenti. 1200'lerde Moğollar gelip bunları paramparça edince, darmadağın edince, bunlar korkudan yukarıya Moskova'ya, işte St. Petersburg'a kaçıyorlar. Sonra oralarda Türkler gidiyor yanına bunlara. Güçlendirdikçe güçlendiriyor, güçlendirdikçe sonradan dünyanın yarısına hakim oluyorlar. Rus dediğim bir avuç ya işte yani beylik ya, knezlik yani. Sonra Türkler toplanıp güçlendiriyor. Çin de öyledir, şey de öyledir. Tabii Amerika tarafı da başka bir hikaye. Ya bizde Evet. sorun şu, biz tarih yazamadık, gerçekten yazamadık. Büyük sorun var. Evet, Bir hocam şey daha zaten söyleyeceğim. tabii Bir şey buyurun. daha söyleyeceğim. Bakın neresinden bakarsanız bakın. İşte Avrupa'nın ortalarına bizim Süleyman Hoca var şimdi. Burada beni dinliyordu, biraz önce gördüm. Süleyman Uygun Bey Fransa'da 5000'e yakın Türkçe yer adı tespit etti. Günlük her gün paylaşıyor. Bildiğimiz şey değil burada. Almanya'da arkadaşlara diyorum ki toplayın falan, Almanya'da orada burada. Biz Türk tarihi yazmadık. Şimdi şu Atatürk aslında bu işin ucunu yakalamıştı. Bu eğer bu şekilde devam edeydi, dünyanın yarısının Türk olduğuna şimdiye ikna etmiştik biz. En basit haliyle söylüyorum. Bunlar Türk olduğuna ikna eden ve bize muhabbet duyan, kök itibariyle bizimle aynı olduğunu düşünen ehali, satın alacağı meyve suyunu Türk meyve suyunu olmasına dikkat ederdi. Yani bir hiç değilse ben soydaşlarımın meyve suyunu içeyim diye düşünürdü. Şimdi ekonomide dünyada en kötü ihtimalle üçüncüydük. Atatürk'ün yapmaya çalıştığı şey büyük şeydi. Hem de büyük, yani büyük de değil, büyük. Bu aslında oradan o şekilde devam etmiş olaydı. Şimdi Rusların da 2'si Türk olduğuna ikna edilmiş olacaktı. Şimdi bugün bakıyorum sekeller. Demin anlattım ya Türk işler. Türk işlerin bir kolu ya. Türk işleri devleti zamanında Romanya'nın içerisindeki sekellerle beraberiz. O noktalardan bir tanesi de sekeller ya. Bildiğiniz sekeller. Adam gitmiş oraya şimdi işte
yani bir halde bunlarla aynı kökten geldiğimiz anlaşılsa muhabbet duyacak aynı, yani bu bir neticede bir aile meselesi olacak. Evet. Evet hocam, ilk soruyla başlayayım isterseniz. Süleyman Uygun'un sorusu, Fransa'da 2 adet Manas köyünü buldum diyor. Evet. 30'dan fazla Türk boy izleri vardır. Ee, ikinci sorusu, Türkler Rahan diye yerleşkeler kurmuştur diyor. Evet. Rahan. Rahan ve Raoul adları konusunda düşünceleriniz nedir diye Peki. sormuş. Süleyman Bey bir elektrik mühendisidir yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Türkologların hiçbirimizin yakalayamadığı bir ipucu yakaladı. Yani e, tam manasıyla ipin ucunu yakaladığını söylüyorum. Kendisine de söylüyorum. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Ve bizi de aydınlattı yani. Ben Türkologum ama bu şekilde, bu Fransa'da bu şekilde ileri boyutta Türk yer adları olduğunu düşünmüyordum. Gelelim bu Rahan meselesine. Ee, Arkadaşlar, Köktürk Devleti'ni kuran ailenin adı Asena'dır. Ee, Roma'yı kuran ailenin adı da Resana'dır. Tekrar söylüyorum. Köktürk Devleti'ni kuran ailenin adı Asena, kurdun oğlu demek. Ee, Roma ve Romulus ve Remus'ta da ailesinin adı Resana. Bir ön takı var arkadaşlar. Bu Rehan dediği Süleyman Bey'in bahsettiği Asena ve Resana'da da var. Bir ön takı var. R diye. Ama o R hangi dilden geldi bilmiyorum ama o bir ön takı ile ilgili bu Rehan veya Resana meselesinde muhtemelen Avrupa dillerinin diye düşündüğüm bir ön takı, dilden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Süleyman Bey'in sorusuna cevap verdik herhalde. Oktay Bey mikrofonun kapalı. Pardon. Hocam, destan anlatımlarındaki tabakalar ne anlama geliyor? Bunlardan bahseder misiniz? Demiş. Ayrıca destanlardaki gerçekliğin ve sembolizmin payı nedir diye sormuş Onur Evet. Birinci Bey. Destanın tabakalaşması ile ilgili geçen hemen bir bilgi vereceğim. Ayrıca bu sembolizmle ilgili de bir bilgi vereyim. Bir kere şunu söyleyeyim size. Mimariden çok anlamam ama Selçuklu veya Osmanlı mimarisinin de ilgili bilgileri şurada bir arşiv yaptım. Arkadaşlar, Selçuklu mimarisi ve Osmanlı mimarisi yaptıkları şeylerin tamamına yakını Oğuz Kağan'daki şifrelerle ilgili, sembolizmle ilgili. O bina, yani Oğuz Kağan destanındaki o şifreleri ya da sembolizmi tutmuş, mimaride uygulamış, kiliminde uygulamış falan çok ileri boyutta, dediğim gibi yani hem tapu senedi hem oluş felsefesi, yani oradan başlıyor ve onu bütün hayat e, alanlarına sergiliyor. Şimdi tabakalaşmaya geleyim, bir örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar, Dede Korkut hikayelerinde bir Tepegöz ile Basat ya da Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü bir hikaye var. Şimdi orada şunu anlatmak istiyorum. Basat dışında Tepegöz'ü öldürecek bir yiğit çıkamıyor. Abisini öldürüyor, işte babasını falan perişan ediyor, o boyu öldürüyor, yakıp biçiyor falan. Ama Basat tutuyor, Tepegöz'ü öldürebiliyor. Peki Basat'ın özelliği ne de Tepegöz'ü başkası öldüremiyor da Basat öldürebiliyor? Şimdi özelliği şu, şimdi bu bir düşman baskını sırasında Aruz işte kaçıyorken gece bir erkek çocuğu düşürürler. Yani ellerinden düşürürler, bir daha bulamazlar çocuğu. Artık düşman da gelince vazgeçerler çocuktan, giderler. Şimdi neyse, düşman tehlikesi bertaraf edildikten sonra geri gelirler filan. Aradan yıllar geçer. Bir gün at bakıcısı gelir, der ki Basat'ın babasına, Aruz'a. Der ki ya bu sazlıktan bir yaratık çıkıyor. Gelip atların kanını emiyor. Baksan adam ama baksan başka bir yaratık falan filan deyince Aruz diyor ki ya diyor, bu bizim diyor düşmandan kaçarken düşürdüğümüz erkek çocuk olmasın diyor. Gidip sazlığı sarıyorlar. Hızlı anlatıyorum vakit kazanalım diye. Gidip sazlığı sarıyorlar ve evet, çocuk o çocuk. Basat bu. Basat'ın özelliği şu. Basat
Düşmüş bir Basat'ı bir tane kaplan almış götürmüş, emzirmiş, büyütmüş. Basat aslan sütüyle beslendiği için süper bir güç var. Bir de insan olduğu için herifte acayip bir beyin var. İkisini birleştirdiği zaman bir güç çıkıyor ortaya. Ha, bunda ne var diyeceksin. Şimdi tabakalaşmaya geçiyor. Arkadaşlar bu Ulu Halata bittiğinde demin gösterdiğim Türklerin ilk destanında bir şey çıktı. Hikaye çıktı. Çok ilginç. Orada e, orada bir kadın savaştan kaçıyor falan işte ormanda doğum yapıyor yalnız başına olduğu halde. Sonra gidip de hani bir çocuk sırtına bir şey sarayım falan diye bir şeyler arıyorken bir bakıyor ki kartal çocuğu almış ağzına uçuyor. Tabii kartal bu. Kadıncağız ağlıyorsunuz diyor ama yapacak bir şey yok. Kartal bir süre gittikten sonra çocuğu düşürüyor ağzında. Bir kaplanın yuvasına düşüyor çocuk. Tesadüf ya. Orada çocuğu emziriyor kaplan, aslan neyse. Kendi yavruları gibi büyütüyor falan. Çocuk büyük yaşa geliyor. Bütün hayvanları falan öldürüyor falan falan. E, Son derece akıllı. Özelliği ne? Şimdi en eski destanımıza gittik. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Ee, Özelliği ne? Kaplan sütüyle, aslan sütüyle beslenmiş. Bir de zeka var adamda, insan zekası. İkisini birleştiriyor, bambaşka bir şey. Tatarların en büyük atasının bu olduğunu söylerler. Burada Tatarların. Şimdi geldik arkadaşlar Gılgamış destanına, Sümerlerin destanına. Destanlarda tabakalaşmayı anlatıyorum. Orada Gılgamış destanının 1. bölümünde bir hikaye var. Orada bir çocuk, genç adam av yapmaya gidiyor. Bir akarsuyun kenarına av kuruyor, tuzaklar kuruyor. Öğleden sonra yabani hayvanlar gelecek, tuzaklara düşecekler su içmeye gelince. O da onları toplayacak, yiyecek. Yani adamın niyeti o artık derisini. Fakat önden bir yaratık geliyor ve bütün tuzakları etkisiz hale getiriyor. Hayvanlar rahatlıkla suyunu içip geri gidiyor falan. Bir gün, 2 gün sonra babasına haber veriyor. Diyor ki ya böyle böyle bir durum var. Ha, belli ki destanlarda bir tabakalaşma var. Siz istediğiniz kadar Sümerleri Türk demeyin. Yani o kabul etmeyin. Orada bir sorun yok. Ama geriye doğru bir sürü şey bu şekilde bağlanıyor. Demek ki Sümerlerden tabakalaşma, daha sonra Gılgamış Destanı'nın Ulu Hanata bitiğinden tabakalaşma, daha sonra biliyorsunuz Dede Korkut da önünüze düşüyor. Destanlarda bu tür tabakalaşma çok. Oğuz Kağan destanı demin de anlattığım gibi ta Alper Tunga'nın da ötesine Sakalların ilk atasına kadar gidiyor. Yani öyle bu şekilde devam ediyor. Evet, tabakalaşma meselesi de bu şekilde. Sesiniz yok yine. Ergonokon diye bir dağ var mı diye sormuşlar da sanırım Ergonokon diye bir yer mevcut mu şu anda? Bir öyle isimde bir yer var mı diye soruyor. Ergenekon adıyla bir yer olması mümkün değil. Konmak bu. Ergine gün ya da günü geldiği için çıkmak anlamına falan geliyor. Bu şimdi Ümit Hoca burada şimdi o bizi götürecekti. Bu geçen yazın da gidemedik. İki yerden bahsediliyor arkadaşlar. Ümit Bir Şiracı, Kazakistan'da bir de. Bir de Altaylar'da var öyle bir yer. 2 yer. Ben nerelerde olabildiğini yazdım ama galiba Ergenekon işi de başka bir iş. Ben size söyleyeyim. Bu tür şeyler Türk tarihinde olmuş, böyle sığınmak ve geri çıkmak. Türklerin kurtla münasebeti, ahbaplığı Ergenekon'la ilgili değil. Hemen kısaca bir şey anlatacağım. Arap kaynaklarında buldum. Yafesoğlu Türk hastalanır. Bildiğiniz Türk. Bir numaralı Türk hastalanıyor. Ölecek. Bir kolayını bulamıyorlar. Birisi geliyor Yafes'in Türk'ün babaannesine, Yafes'in hatununa işte. Diyor ki buna kurt sütüyle karınca yumurtasından bir mama yap. Ancak o şekilde iyileşir. Kadıncağız, özet anlatıyorum. Arkadaşlar bir mama yapıyor, ilaç yapıyor karınca yumurtasıyla, dişi kurt sütünden e, ilaç yapıyor. Bir ay yedikten sonra bir numaralı Türk o şekilde ayakta kalıyor ve hayata tutunuyor. Dolayısıyla bizim Ergenekon, Bozkurt'la ilgili hikaye oradan şekillenerek geliyor. Yani kurt olmayaydı, Türk olmazdı mantığıyla. Sonra o Türk kurt meselesi o şekliyle geliyor ama bizim kurtla ilgili hikayemiz bir değil, 5 değil, bir sürü şey. Ergenekon diye bir yer şu anda o adla bir yer yok.
Ama bu bahsedilen yerin tasvirinden Kazaklar bir başka yerden çalışıyor. Altaylar'da bir başka yer var. 2 tane yer bu şekliyle dünyada bilinen bir yer var. Ama adı Ergenekon değil. Farklı farklı yer. Evet. Evet, bir Murat Oktay Bey, Birlik sormuş. Oktay Bey, Efendim, bir canlı olarak sormak istiyorum. buyurun. Sayın hocam teşekkürler. Oğuz Kağan Destanı kitabınızda kıl baraklardan bahsedersiniz. Evet. Oğuz Kağan'ın ordusunu mağlup ettiklerini, Evet. kıl barakların çamura, Tek debelenen mağlubiyeti oradır. kıl haline Evet. Tek mağlubiyet. getirdiklerini. Evet. Evet. Ee, Bu kıl barakların günümüzde Gaziantep ve Adana yöresinde yaşayan Barak Türkmenleriyle bir ilgisi var mı? Yok. Şöyle yok. Barak köpek demek. Şimdi bu ilk baraklar, Oğuz Kağan'ın yendiği ilk baraklar kuzeyde karanlık bölgede kalan bir şey. Osman Hoca onunla ilgili bir doktora tezi de yaptırdı bu baraklarla ilgili. Orada bir şey varmış, bir kutsal inanç. Yine Kıpçaklarla ilgili, onlar köpeğe kutsal sayıyorlar falan. Bunlar kafalarına köpek kafası takıp kutsal saydıkları için sonra bir yapışkan işte yer bulmuşlar. Böyle yatıp yuvarlanıyorlar. Sonra üzerlerine kumda yatıp yuvarlanıyorlar. Sonra yapışkanda bir daha yatıp yuvarlanıyor. Sonra çakılların içerisinde yatıp yuvarlanıyorlar. Kendilerine bir zırh yapıyorlar. Kafada köpek kafası. Şimdi onunla ilgili olarak bir doktora tezi Osman Hoca yaptırdı. Ve böyle bir şey var aslında. Ama Oğuz Kağan'ın işte onlarla bir savaşı var mı yok mu bilmiyorum. Ama Türklerin Barak Boy diye bir büyü var arkadaşlar. O Barak Baba ile ilgili olduğunu söylüyorlar bu Selçuklular döneminde. O ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Evet. Bu hocam Hatay Devleti'nin Kıbrıs'ın tapu seneti niteliğinde olabilecek anlatılar mevcut mudur diye sormuş. Efendim bir daha söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Hatay Devleti'nin Hatay Devleti'nin. Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, tapu seneti niteliğinde olabilecek anlatılar mevcut mudur? Tabii onlar da bir efsaneler yazılmamıştır ama efsanevi. Yok, Yani, Hatay başka bir şey. Hatay başka bir şey. Aslında muhtemelen Atatürk onu okudu. O yüzden Hatay'dan girdi. Bir evet. delillendiremedim ama Hatay'dan girdiğini tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar Oğuz Kağan destanının bu varyantı, Reşidettin varyantında Oğuz Kağan sefer düzenler, gelip Hatay'ı alır, Hatay'ı başkent yapar. Arap coğrafyasını, bildiğiniz Afrika coğrafyasını, Anadolu'yu ve Avrupa'yı Hatay'dan başkent ve oturarak ya da Hatay'ı başkent yaparak fetheder ve Oğuz Devleti'ne bağlar. O yüzden Hatay'ın çok önemli bir yeri vardır Türk tarihinde. Çünkü Oğuz Kağan'ın ikinci başkentidir Hatay. Dolayısıyla bunu öne çıkartmak da lazımdır. Ben geçenlerde Hatay Üniversitesi'ne bu şekilde bir şeye de bağlandım. Ama konu başkaydı. Yabancılar Türkçe öğretmeye ilgili. İşte rektör hocaya da buradan anlattım falan. O da şaşırdı. Kimse bilmiyor falan ama Hatay Oğuz Kağan'ın başkentidir. Böyle bir şey var. Yani o mesela okuduysanız orada zaten yazıyordur. Bu Oğuz Kağan destanını ben 14 tane nüshayı birleştirerek yaptım. Şimdi 20 nüsha oldu. Yani yeniden bir daha ele alsam 6 nüshayı daha katmam lazım ona ama Hatay'ın böyle bir şey var ama Kıbrıs'ın bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Yani Evet. Hatay'ın diyorsunuz Hatay'ın alınmasının diğer bir özel sebebi Bence de var. Atatürk okudu oradan girdi. Zaten beyannameleri falan var Atatürk'ün. Diyor ki ben işte Hatay'ı da arkasına doğru Musul'u, Kerkük'ü vesaire Selanik ve işte bu Kırcaali bölgesinde hepsini alacağım diye Amerikan gazetecinin birine söylüyor. Zaten belki de ondan dolayı sıkıntıya sokuyorlar adamı sahaları. Yani orada büyük sorunlar var da o ayrı bir konu. Evet, Kürşat Köse aslında sanırım bir yanlış anlama var bu soruya. Şöyle Siz demiş rahat ki olun, rahat olun, rahat olun. Evet. yok soru sizin düşünceniz de o şey değildir. Ergonokon ve Bozkurt destanlarının kaynağı olan Çin kaynaklarının hiçbir yerinde bir kadından kurt kılığına girdiğine dair bir kayıt yok. Bunun kaynağı nedir? Ha, siz düşüncenizi söylemiştiniz. Hayır, benim dışında da bu işi söyleyen çok var. Hayır, Var mı hocam?
Tabii yani bana kadar benim bulduğum ya da benim uydurduğum bir şey değil o. Yani bana kadar belki onlarca bilim adamı diyor ki bu şamanizm yani o dönemki Türk inancının şey olarak zaten ya fiziksel olarak da bir kurtla bir insanın birleşiminden bir şey falan olmaz yani öyle bir şey olmaz yani bu normal bir Evet. şey de Evet. değil. Ya bu Yani akla da uygun değil ama bu bir, benim ortaya koyduğum falan bir şey değil ama katılıyorum ben o bir kadın olmalı. E, evet. Şifacı bir efendim, şey kan. kurt kılığına girmiş çünkü ben şeye baktım dipnot olarak da yazdım. Yani bunu kalıp da böyle sallamak falan hoş değil tabii. Milletin güvendiği bir bilim adamı olmak ayrı bir durum. Yani atmak serbest de onu ben yapamam. Onu ben dipnotlarıyla beraber kimlerin o işi yaptığını, kimlerin benden önce ödediğini falan filan ve bunun gerçekten ancak o şekilde doğru olabileceğini falan yazdım dipnot. Yani bu benim şey yaptığımdan değil. Evet. Yani mantıklı, şöyle mantıklı olarak doğru hocam. Çünkü kanlar şifacıdır. Kadınlar da kandır. Genelde eski Kurtarıcıdır, kanlar. şifadır, efendim sıkıntıda, Evet, derde koşandır, olağanüstü bir yapıya sahiptir. Tehlikeyi görendir, tehlikeyi atlatabilendir, işte evet, ileriyi evet, evet yani. evet. Bir Fatma Günal Sayhan'ın Türkistan tarihiyle de alakalı bir sunum yapar mısınız lütfen? Daha sonra demiş. E, Böyle yani denk getirirse mesela cumartesi akşam bu akşam fevkalade güzel yani sohbet ediyoruz daha falan. önümüzdeki haftalar çok Fatma Hanım yani Evet. biz buradayız, hocam da burada. Ama şunu söyleyeyim yani önümüzdeki belki şu ana kadarki ömrümde e, herkesin bildiğini tekrar etmek veya biraz işte katkıda bulunmak. Ama bundan sonrası benim için farklı bir dünya olabilir. Çünkü çok farklı yerlere ulaştım ve öyle o şekilde gidiyorum. Ha, bir şey de var benim. Mesela ben 20 yıl Sivas Üniversitesi'nde çalıştım. Buraya çok büyük işler yapmaya geldim aslında Gazi Üniversitesi'ne. 11 büyük projeyle işte vardı kolumun altında. Bunların en önemlisi geriye dönük 10 bin yılı aydınlatmaktı. O da kayaüstü yazıları ile ilgiliydi. Bir enstitü kurmak istedim. Kurdurmadılar bana Ankara'da. Ben de gittim Almanya'da kurdum. Bilen biliyordur Almanya'da benim bir enstitüm var yani. Türklerin Dünyası Enstitüsü. Oradan çalışıyorum. Şimdi tabii işte eleman yetiştirmek falan zor. Biraz yavaş yürüyor falan ama bundan sonraki kısım biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani yeni şeyler duymak açısından falan. Evet. İlhan Rüzgar sormuş hocam. Siz Gılgamış'tan bahsettiniz. Sümer destanlarıyla yani ben söylüyorum. Sümer destanlarıyla bağı nasıl kuruyoruz demiş. Evet, Siz zaten Gılgamış'tan bahsettiniz biraz önce. evet. Şimdi Tabakka'dan. dedim ya belki Alper Tunga destanından gelseydim buraya doğru ben bunu düşündüm aslında. Yani en önce neyi işte Saltıkname'den geriye doğru giderek gittim. Öbür türlü baştan gelebilirdim aslında ama var olan mevcut olanı dökümlü bir şekilde öğrenerek gideyim dedim. Yani geriye doğru ne bulursak hani bu şununla ilişkilidir falan diye. Şimdi doğru yaptığımı daha iyi düşünüyorum. Bu Sümerlerin işte bir Gılgamış destanı var. Farklı farklı şeyler var. Yani burada pek de bu dinle ilgili konulara girmek istemiyorum. Kutsal kitaplarla olan bağlantıları var filan. Ee, bunların çoğu şeyle mevcut destanlarımızda ilgili tabii. Yani önümüzdeki zaman içerisinde efendim ya aslında bazen de canım sıkılıyor ya. Yani benim şimdi mesela son bir yıldır masal işte nedir, yazıya geçerek geçirdim bir yılımı. Şimdi kolum falan da çok ağrıyor. Ve 5000 sayfa şey metin yazmışım. Şimdi benim işim bu olmamalı. Bunu başkaları yapmalıydı. Benim şimdi Sümer metinleri okutma olmalıydı görevim. Efendim diğer metinleri okutmak olmalıydı. Benim öğrencilerim olmalıydı falan. Bir türlü yürümüyor. Şimdi yürümeyince de böyle topal takas gidiyoruz. Şeyler bu önümüzdeki zamanlarda bu destanları, geriki destanlarla Sümer destanlarının ilgisini falan ortaya böyle her birini bir konu alarak işte bir bildiri şeklinde, bir makale şeklinde sunmayı düşünüyorum. Şimdilik böyle dursun o konu. Hocam e, diğer bir soru. Sesim kötü mü Ben duyuyorum, geliyor? ben duyuyorum, ben duyuyorum. Ha, diyorsun. Destanlarda Hayat Aras sormuş. Destanlarda kusura bakmayın Beyveya Hanım diyemiyorum çünkü
isimlerden çıkaramıyorum bazen. Destanlarda kadın kahramanların rolü nedir? Evet. O çok güzel bir soru. Bir Kayseri'de bir konferans veriyorum ya da bir bildirim sunmuştum. Ya Mustafa Talas dinliyor mu buradan bilmiyorum. Şimdi iki tane adam çok evli. Bir tanesi demin bahsettiğim Salur Gazan. 3 tane hatunu var adamın. Kadından bahsedeceğiz şimdi. Bir de bizim Bamsı Beyrek'in 2 tane hatunu var. Bunun dışında 2 evli adama rastlamadım Türk tarihinde. İlginç. Yok. Bunları bu şekilde anlatabilirim. Niye öyle 3 hatunu var, birinde 2 hatunu falan var. Böyle kadın, e, Oğuz Kağan destanı demin söyledim ya. Kadın nedir bizde biliyor musunuz? Kadın. Çok hiç uzatmadan özetleyeceğim. Diyor ki Oğuz Kağan, kadının yaptığı ev yıkılmaz. Tekrar söylüyorum. Kadının yaptığı ev yıkılmaz. Kadının yıktığı ev yapılmaz diyor. Bizde kadın budur arkadaşlar. Kadının yıktığı ev yapılmaz, kadının yaptığı ev yıkılmaz. Anlatabildim mi kadını, özetleyebildim mi? Türk tarihinde kadının rolünü Oğuz Kağan söylemiş ve aynen böyle söylüyor. Kadın bizde budur. Kadın Türk milli, kadın sonra ne oldu? Mesela Osmanlı döneminde belki rahatsız olan arkadaşlar olacak. Osmanlı köye gider. Deveyi sayar, atı sayar, eşeği sayar, tavuğu sayar, civcivi sayar, koyunu sayar, adamı sayar, askere göndereceği ileride onları da sayar. Bir tek şey saymaz. O da kadını saymaz mesela. Osmanlı'da kadın istatistiği diye, sayımı diye veya diye bir şey yok. Sonradan ne hale gelmişsek varın siz yorumlayın. Ama bizim tarihimizde, kültürümüzde kadının erkekle hiçbir farkı yoktur. Yani Oğuz Yavgu Devleti'nde bu İbn-i Batuta işte o seyahatnamesinde falan da bahsediyor. Kadın işte erkek neyse odur yani. Kadın Türk destanlarında odur. Evet. Erkek neyse kadın da odur. Şimdi Büşra Hanım sormuş. Kut'un kadınlara verildiğine dair bir kayıt var mı diyor. Yok. Sadece bu Tomris Demir Hanım. Tomris'le ilgili o da arkadaşlar o konuyu da bıraktım. Alper Tunga Destanı ile bütün olarak ele alacağım. Bir tek orada var. Kut'un kadına verildiğiyle ilgili bir şey yok da. Yalnız bu Türklerin soy kütüğünün arkasında en son sayfasında bir sayfa çıktı. Şöyle bir sayfa çıktı. Çok ilginç. Diğer destanlarda olmayan bir sayfa. Son sayfası. Bildiğiniz son sayfası yani. Oğuz ilinde beylik yapan kızlar veya bayanlar. Kızlar demiş de bayanlar diye aldım ben. Bunların içerisinde sayıyor. Onlardan birisi altın kürüslü ya da kürüslü diyor. Sundan Bay'ın kızı ve Salur Kazan'ın Alp'in karısı uzun boylu Burla Hatun. Bu kızı biliyorsunuz. Demin anlattım. Bilge Kağan'ın kızı. İşte burada 14 tane bayan anlatmış. İşte ikincisi Karmış veya Karmış Bay'ın kızı Mamış Bik'in karısı Barçın Salı'ydı. Onun kabrisi suyunu bilmem ne. Burada bir 14 tane bayandan bahsediyor ama bunlara dair bir kut geldiğine dair bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece Tomris Hanım'ı ben de merak ediyorum. Tomris Hatun'u. Onu da dediğim gibi Alper Tunga ile beraber, onun torunu biliyorsunuz. Onunla beraber alıp bir sonraki artık önümüzdeki yılki toplantıya kalacak. Evet, Ama ben peki hocam burada bu soruyla ilgili Kut kurucuya mı veriliyor yoksa her Kağan'a mı veriliyor? Kurucuya veriliyor gibi ya. Evet, kurucuya Yani veriliyor. onu tekrar bir daha değerlendirmek lazım. Yani bir kere şunu söyleyeyim size. Bu Kuzeylilerin tanrısı Odin, işte tanrı diyorlar. Nasıl bir güçse o falan. Onların İngilizce'de kut kelimesi God biliyorsunuz. God. İngilizce nasıl telaffuz ediyor? Good. God. God diye okunuyor. Bu God bizim bildiğimiz bu kut o kut arkadaşlar. Kim ne söylüyorsa söyleyesin. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Bildiğiniz İngilizlerin tanrısı bizdeki kut. Bu bir. Farslarda Huda diye geçiyor bu kelime. Huda diye, kut adı. Bu Farslarda biliyorsunuz K'yı Ha yapmaya çok meraklıdır onlar. O kelime de oradan gelme. Yani bu çok yaygın bir şey.
Ama şeyi bir bakmak lazım. Yani bununla ilgili özel milimetrik bir çalışma yapmak lazım. Bir kere şunu söyleyeyim size. Eskiler bizden daha iyi okuyup daha iyi anladığını fark ettim. Mesela ben zamanıyla okuduğum şeyi çok farklı anlamıştım ama şimdi düşünüyorum bak ya hakikaten okumuşlar ve anlamışlar. Boş sallamıyorlar. Sallayan da vardır ama o milimetrik o şeyi hesaplamak lazım ama bana öyle geliyor ki o Kur'an'ın üzerine geliyor şey. Ya da o yetkiyi alacak ya onu bir halde ikna etmesi gerekiyor. Kur'an ailenin üzerine alıyor. Yani daha sonra aile oluyor. Yani. Şimdi bir soru aslında bana sorulmuş sanırım çünkü ortaya yazılmış. Arkadaşlar bunlar kaydediliyor. Yani sunumlar, konferanslar kaydediliyor. Daha sonra yarın bu montajlanacak, kesilecek, hazır hale getirilecek. Büyük ihtimalle de önümüzdeki hafta içerisinde pazartesi, salı olabilir en erken. YouTube'da Öntürk Akademisi kanalında yayınlanacak. Tekrar Evet. izleyebilirsiniz. Ben şimdi not almıştım, kopyalamıştım. Evet, Emet Balık soruyor hocam. Oğuz Kağan'ın Zeus'un oğlu olduğunu söylediniz. O zaman Evet. Avrupa'daki ülkelerde soy bağımız var mı? Evet. Avrupa'daki ülkelerle soy bağımız var mı? Çok tehlikeli bir İnsan, soru bu. Yani evet, aklımda bir sürü şey var da şimdi bu işte ilgili konuşanı biliyorsun dejenere oluyor falan böyle millet bu bıyık altından gülmeye başlıyor falan. O soruya cevap vermeyeyim ben şimdilik ama biraz önce dedim ki çok tedbirli gidiyorum geriye doğru. Hiç boş konuşmak istemiyorum. Yani delillenerek mesela bazı şeyleri mesela bizim Kiril alfabesi Latin alfabesi tamamıyla Köktürk alfabesinden türetmedir. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Mesela gülüyor adam falan filan. Ispatlıyorum. Sesi kesiyor. Kullandığımız takvim tamamıyla Türk takvimidir. İşte Gregoros takvim falan diyorlar ya. Tamamıyla Türk malı takvimdir. Sezar alıyor, düzenliyor. Biz ondan alıyoruz. Adı takvim oluyor falan. Şimdi bir sürü şey var böyle. Ama biraz daha tedbirli gitmek lazım. Kendimize güldürmememiz lazım. Süleyman Uygun Hoca burada bizi dinliyor. 5000 tane Fransa'da yer ismini rastlamak hiçbir şekilde tesadüf olamaz. Almanya'da bir o kadar da Almanya'da var. Bunların tesadüf olması mümkün değil. Var bir şeyler ama yavaş yavaş tabii. Yani. evet. Aytaç Kayıbova. Baba. Ee, kapatabilir miyiz mikrofonu? Evet. Evet dinliyorum. Oktay Hocam mikrofon. Tamam. tamam sesimi açtım. Hocam tekrar okuyayım. Uzun bir soru bu. Biz Dede Korkut destanını okuduğumuz zaman en eski dönemden beri bildiğimiz şey Oğuz elinde erkek çocuklar yaptıkları kahramanlıktan dolayı ad alırlar. Evet. Ve Dede Korkut'un gelip bir gence isim vermesi 14-15 yaşlarında gerçekleşir. Genellikle kafa karışıklığı oluşturan konu şu ki Uruz'un tutsak olduğu boyda Kazan Han'ın oğlunun o yaşına kadar hiçbir kahramanlık, yiğitlik yapmadığı için üzgün olmasıyla başlıyor. Ancak oğlunun bir adı var. Peki o zaman bu gelenek aslında gelenek değil mi? Yoksa bu genç nasıl ad kazanmış oluyor? Ha. Şimdi o şeyde diğer o bildiğimiz Dede Korkut destanında bu 12 boyda bu bir kere geçer. Arkadaşlar bu Türk tarihinde şeydir, bu bir gelenektir. E, isim verme konusunda. Daha sonra ben belki üzerinde durulmadı. Dede Korkut destanını 12 boydan 24 boya çıkarttım. Yani şimdi ders kitaplarında 12 boy falan yazıyor ya doğru değil. 24 boy. İkinci bir kitap daha yayınladım ben. Dede Korkut destanının Türkmenistan boyları. Yani gittim Türkmenistan'dan derledim, toparladım, geldim. Bunun içerisinde onlarca şey var. Bu tür Dede Korkut'un işte gelip de isim verdiği vesaire falan şeyler var. Bir de bu birinci Dede Korkut destanı yani bunu kendi derlemelerim, Anadolu'da derlemelerimi de ekledim arkasına. Yani geleneğin hala devam ettiğini göstermek açısından. Burada da yine onlarca örneği var. Yani yaşı odur budur bilemiyorum ama sonuç itibariyle
Böyle bir şey var. Bir iş yaptıktan sonra ad alması ve bunun bir şekilde Kut'un belki küçük kardeşi gibi düşünelim. Bir boy beyni veya işte büyük bir aile büyüğünün ad vermesi ama bir iş yaptıktan sonra yaptığı ada istinaden ad vermesiyle ilgili çok yaygın bir şekilde Dede Korkut'un o Türkmenistan boylarında da geçiyor. Ama işte orada yaşı ne kadar geçti, ne kadar geçmedi falan filan bunlar ayrı konu. Ayrıca incelenmesi gereken konular. Evet. Evet, şimdi Almaz Abbasova sormuş. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam geçen haftaki hoca yani Osman hocamdan bahsediyor, Osman Karatay hocamdan. Moğolların genetik açıdan Türk olmadıkları kanısına ulaşıldığını söylemişti. Yok, Siz katılmıyorum. Katılmıyorum. Osman Hoca'yı çok severim, sayarım. Onu da bizi saydığını, sevdiğini düşünürüm. Çok kadim bir dostumdur ama e, ben genetikçi değilim ama elimdeki işte okuduğum ve işte ortaya çıkan tarihi bilgilerim açısından aslında Moğol diye bir milletin olmadığını düşünüyorum. Bunun Türklerin beysiz ve boysuz kalmış ehalisinin toplanarak bir şey yaratıldığını düşünüyorum. Bunu de tekrar söylüyorum. Moğolistan Devlet Üniversitesi'nde bildiri olarak da sundum. Çok da rahatsız oldular ama bana hiç kimse kalkıp da sen yanlış konuşuyorsun. 1050'den önce de Moğol vardı ve buydu diyemedi kimse. Ben onu gidip de Moğolistan'da öyle kafa tutar gibi böyle bir şeyim de yoktur benim artistliğim. Yani öyle gidip de böyle yok ama bilimsel açıdan ben dedim ki bak buraya kadar dünya Moğol diye bir milleti bilmiyordu. Böyle şeyler var ama onu bence aynı kökten geliyor. Ha bir oradan da değil. Yani ben dikkat ettiyseniz mesela bir bakarsınız sanat tarihiyle uğraşıyorum. Bir bakıyorsunuz işte halk kültürüyle falan hep bakarlar o bu ne yapıyor bu adam falan diye çok yönlü gidiyorum. Mesela çokluk ekiyle ilgili ta doçentken bir yazı yazdım. T ile ilgili. Karadeniz bölgesine çalışıyorum. Bir köy var. Köyün adı Hunut. Hunut. Kumalit diye köyler var. Sonunda T ile bitiyor. Ya bu ne işte diyorsun falan. Yani bu Hunda yani sonundaki T ne? Kuman da sonundaki T ne? Araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz çokluk eki, larler anlamına geliyor. Ama bakıyorsunuz ki biz bu Moğollarla beraber olduğumuz zaman onlarda da çokluk eki, bizde de çokluk eki. Başka bir yerden gidiyorsunuz. İşte başka bir şeyle uğraşırken bakıyorsunuz onlarda da var, bizde de var. O başka bir şeyle uğraşıyorsunuz, onlarda da o zaman anlıyorsunuz. Bu bizim Türklerin bir boyu bu. Gökyüzünde zembille mi indi? 3 milyon nüfusu var. Yani, yani böyle bir şey olmaz. Eğer Yılmaz abi, köklü bir şey olaydı bunun şimdi Moğolların da bizim gibi en az 300 milyon olması lazım. Neredeler? hocam burada bir şey var. Yalnız şunu söyleyeyim. Çünkü bu Hint Avrupacıların bir şeyi var. Sanki Moğolların Türk tarihinden önce olduğunu, Tabii tabii. Türklerin Evet. kültürünü onlardan aldıkları. Evet. Bu Ve bir evet. saçmalık yani. Bu Saçmalığı bir şu saçmalık. Aslında arkadaşlar bu Avrupalıların o tarih yazma adına Türklerden hani alıp da başka milletlere verirken öyle gülüş durumlara düşmüşler ki aslında bir gün onu aslında anlatmak lazım. Öyle gülüş duruma düşmüşler ki ya insanda bir şey olur, edep olur, bir haya olur. Yani bilim adamısın. Ettiğin lafa dikkat edeceksiniz. Adam Türklere mal etmemek için illa bir şeyi alacak, başka bir şeye mal edecek ya. Moğol o şekilde yaratılmıştır. Yani orada bir Moğol milleti falan filan işte Türkler bir şey başarmışsa filan onu birinin üzerine yüklemesi gerekiyor. Orada kalkıp işte bir Moğol milleti diye öyle yaratmışlar onu. İşte pusulayı Çinliler bulmuştur. Çinlinin nesine lazım pusulaya? Oturduğu yerde oturuyor işte 5000 yıldır. Pusula gezen adama lazım, oturan adama lazım değil. Şimdi kalkıp işte ya Moğol bulmuştur Türk'ün bulduğunu ya bir şey bulmuştur falan diyor. İşte hepsini Çin'e yükleyince ayıp olur. Biraz da Moğol'a verelim falan deyip o şekilde yarattıkları bir millettir Moğol. Katılmıyorum hocam yani. Evet. kendi yazdıklarıyla da çelişiyorlar. Şimdi en son bir araştırma Ya okumuştum. gülersiniz böyle kahkahayla gülüyorum ben bazen. Ya ayıp diyorum yani. Bir bilim adamısın Evet, adam gibi adam yani. Böyle yapmam. evet. Yani çelişkilerle dolu şeyler var. Ama yani sizler çalıştıkça böyle arkeoloji, diğer yerlerden çalıştıkça onlar da Çok umut verici öğrenecekler. gençler yetişiyor. Mesela işte Evet, isim saymak istemiyorum. Diğer işte saymadıklarım görüntülüyor.
çok umutlu olduğum gençler var, biliyor musunuz? Böyle Evet. mesela iyi takip ediyorum. Mesela kitap çıkardıkları zaman falan ilk satın alıyorum falan, okuyorum. Böyle çok umutlu olduğum gençler var. Böyle son zamanlarda yetişen falan. Mesela bir tanesi gitmiş, o genç adamın bir tanesi ta Çin'de bu Kürşat'ın da beraber Çin'e teslim adamların birinin mezar taşını bulmuş ve yayınladı çocuk ya. Hayret ettim ya, sen git Türkiye'de bu mezar taşını bul. Mezar taşını Çince oku, Çince öğren falan filan. Çok mutlu olduğum gençler var yani. Ben ilerisi için umutluyum. Evet. Evet. Hem internet de var hocam. Daha kolay her şeye ulaşabiliyorsunuz. Evet. Her şey Şeydi, değişecek. onu da Şimdi söyleyeyim hani şimdi ben hani çok işte üretiyoruz falan ya. Aslında bizim gücümüz de internetten geliyor. Mesela gecenin yarısında oturuyorsunuz bilmem ne kütüphanesinin Avrupa'da, Amerika'da kataloğundan el yazma buluyorsunuz yani. Eskisi gibi mesela işte Faruk Sümer gibi değilsiniz. Osman Turan gibi değilsiniz. Rahmetliler çok büyük çalışmalar yapmış. Biz onlar kadar güçlü de değiliz. Onlar çok büyük alimlerdi ama onlardan farkımız şu. Yani ben İngiltere'nin kütüphanelerinde ne var ne yok hepsini şimdi gecenin yarısından itibaren takip edebiliyorum yani. Bulabiliyorum oradan. Sonra gidiyorum alıp gelebiliyorum. Yani imkanlar değişti yani. evet, Evet. şimdi o ikinci kısmında Almaz Abbasova diyor ki Ay tanrıçasına inanışla ilgili Azerbaycanlı yazar Afgan Bay İnal eserinde Ma tanrıçasından yani Ma Ay tanrıçasından Evet. bahsediliyor. Hatta Azerbaycan Türkçesindeki Ay Kız, Ay Çocuk, Ay Bala kitaplarındaki Ay Bizde de var. eki Bizde de var. Bizde de evet var. Ay'a olan inanışın günümüze kadar gelmiş şekli diye ifade edilmiş. Tabii bizde, Bunun bizde de var. hakkında Bizde de. tabii unuttum Çağ Tapınağı biraz Yunan mitolojisiyle ilgili. Bizim zaten e, adlarımızın ben başka bir dilde bilmiyorum hocam bu kadar gün, ay, ekleri olan, güneş adı olan Ayhan'ın bilmiyorum yani o kadar çok var ki yüzlerce var bu Evet, evet, adlardan evet. bizde. Yani Türkçe çok güçlü bir dil. Çok güçlü bir dil. Evet. Yani bu da sanırım kün ay inancından geliyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu Evet. konuda? Öyle öyle yani bu bir kere bizde gök işte uzayla ilgili bilim çok ileri ve o inanış olarak da e, oradan kaynaklanıyor. Doğru yani. O bizde de aynı şekilde Azerbaycan'da var, bizde yok mu? Yani aynıyız biz. Kanımızda, Evet. canımızda aynı. 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 Ay şeyde de var. Tabii tabii Kazaklarda da hepsinde. var. Evet, evet yani. Yani Bir altın aileyiz biz yani. Evet. ay Biz isimleri. bakmayın aramızda şey. Hep ay isimleri var. Evet. Evet. Yıldırım Beyazıt sormuş. Bulgar Devleti'nin kuruluşunda Omurtak Han'la ilgili bir destan var mı diyor. Ortak Han mı? O Omurtak. Sonra G ile hocam. Omurtak'la ilgili Omurtak. bazı şeyler var da şimdi hatırlayamadım onu. Ya ama ismi biliyorum. Omurtak diye bir isim var. Ama şimdi bir şey diyemeyeceğim ona. Yani çok da hatırlamadım. Ama şeyi biliyorum ismini. Bakmam lazım tekrar. İlhan Gürgel sormuş hocam. Osmanlı'nın kuruluş destanı hangisi? Siz Oğuzhan'a götürdüğünü söylemiştiniz Osmanlı sanırım. iki taraftan alıyor. Hem Oğuz Destanı hem Alper Tumla Destanı. İkisini birden Ali Osman diyerek o şekilde. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu Oğuznamelerle uğraşıyorken Cem Sultan'ın yazdırdığı bir Oğuzname buldum. 7-8 taneden üstesini tamamladım ve yakında da o da yayınlanacak. Ee, Ertuğrul Gazi'nin babasını Süleyman Şah diyorlar ya, külliyen yalan, Gündüz Alp net yani. Hiç kimsenin tereddüt etmemesi gerektiği kadar net. Onun babası Kaya Alp'in mezarını Ahlat'ta buldum. Mezarını buldum Ahlat'ta. Onun babası Kızılboğa'nın da mezarını buldum Ahlat'ta. Onların babaları da İran'da Kirman'dan gelme. Onların mezarlarını da bulmaya gidecektim. İşte bu şeyden gelme. Yani ben o salgından dolayı gidemedim. Ama onlar iki taraftan sahipleniyorlar. Bir hem Oğuz Kağan destanından o kayı olma münasebetiyle hem de Alper Tungay ile ilgili şeyler var. Mesela bu bahsettiğim ya Saltıkname. Ben şeyde bir bildiri okudum. Söğüt'te bu Saltıkname'de Osmanlı ailesi falan diye.
Ben hani bunun rivayete dayalı falan diyor. O zaman da doçentim. Biraz çok da Osmanlı tarihiyle ilgili bilgim yok. Kürsüde bu tarih hocaları böyle yaşlı yaşlı bu sefer bana soru sormaya başladı. Orada o var mı? Ya dedim ki bak ben bir destanda Osmanlı ailesinin geçtiği şeklini ile ilgili bilgi vermeye geldim. Yani Osmanlı ailesiyle ilgili benim çok bir bilgim yok. Sizden öğrenmem lazım falan. Ama çok şaşırdım o sorulara. Sonra döndüm dolaştım ben bu Osmanlı ailesiyle ilgili Konya'da da bir bildiri sundum. Bu işte Süleyman Şah kimdir vesaire falan aileyle ilgili. Sonra baktım ki bu Saltık Gazi bunu da Cem Sultan yazdırıyor biliyorsunuz. Ebu Haydar diye. Dolayısıyla Osmanlı ailesiyle ilgili çok enteresan bilgiler var ama Osmanlı ailesi dediğim gibi hem bu kayı olmak münasebetiyle Oğuz Kağan'ına direkt zaten Orhan ismi dikkat ettiyseniz Orhan'dan önce bir tek Oğuz Kağan destanında geçiyor. Yani Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi başka yok arkadaşlar. Yani o oraya kadar bir Oğuz Kağan destanında geçiyor. Ondan sonra Osman Gazi oğlunun adını vermiş. Yani arada Orhan diye bir adam yok ya. Yani direkt oraya takıyor şu Oğuz Kağan destanı şey. Burada Oğuz Yapı Devleti'nin bu çift başlı Kartal'la ilgili falan filan onları da çözdüm. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Galiba Oğuz Yapı Devleti'nin bayrağı da çift başlı Kartal. Ve şeylerin Hunların bayrağı da böyle belinden araba geçmiş, bisiklet ezmiş kaplumbağaya benzetiyorlar ya o bayrak da yanlış. Hun bayrağı da hani bu 16 Türk devletleri bayrağının içerisinde sarı ve orada bir çiyan bir şey var ya o da yanlış yani. Onu kim yaptıysa doğru yapmamış. Öyle bir bayrak yok arkadaşlar. Sarı diye bir rengimiz var bizim. Sarı işte doğu tarafını belirliyor. Güneşten geliyor ama onun üzerindeki şey de ayrı bir şey. Evet. Konumuz ama biraz uzatmış olduk. Evet. Yunus Durak sormuş hocam. Göbekli Tepe ile Türkistan arasında bağlantı var mı? Evet. Evet. Uray Altay teoremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırım Semih Güner hocamın Türk Altay kuramından bahsediyor galiba. Ural Altay. Şimdi Altay falan onlar de ben geçenlerde bu bir TRT1'de de bir toplantı bir programa katıldım. Orada anlattım bu tip şeylerle görüşümü. Yani işte tarih Sümer'le başlar diyor Kramer. Aslında öyle değil. Yazıyla başladığını söylüyor ya. Ben şimdi destanları anlatıyoruz. Konu dağıldı. Üç bir temel nokta aldım. Birisi Göbekli Tepe, birisi Sibirya'daki Lena kaya resimleri, bir de Fransa'da bir yerde kaya resimleri var. Onların üçü milattan önce işte 15 bin, 13 bin yıl falan tarih Sümerlerle başladığına göre milattan önce 3 bin, arada bir 10 bin yıl var. 10 bin yılın üzerine gidiyorum şimdi de. Bu Göbekli Tepe'nin bizimle ilgisi %1000 ama mesela araştırmaya falan da çok izin vermiyorlar galiba. Hocaların bir tanesi de geçenlerde izin istemiş ve verilmemiş falan. Ama Göbekli Tepe ayrı bir şey ama kesinlikle bizim kültür. Evet evet şu Yaşar Köroğlu Hoca paylaşmıştı ve üzüldüm yani hocamız bu konularda ehil ve büyük bir hocamızdır. Niye izin vermezler? İlginç ya bu yani bir akla mantığa sığan bir şey değil yani. Ama bu üç tane benim için önemli. Üçün de Türklere ait olduğunu düşünüyorum ben. Yani bizim adı Türk olmayabilir ama bizim işte neticede kanlı taşıdığımız ehalinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi üçüncü sunumumuz, konferansımız Semih Güner hocamız vardı. Profesör Doktor Semih Güner hocamız. Arkeolog ve bu Rusya'da, Sibirya'da çalışmalarıyla ne anlattı bize? Türk Altay Kuramı yazarı aynı zamanda. O hocamız mesela ben onu vurguladım da tekrar sordum vurgulamak için Semih hocama. Yani buluntuların, arkeolojik buluntuların yani somut buluntuların Sibirya'da doğumdan önce 17 bine gittiğini. Yani evet. 2000'e takip daha ediyorum ben. eklerseniz 19 bin yılına gittiğini söylüyor. 19 bin yıl öncesine. Ve ben dedim yani dünyanın en eski yaşayan dili Türkçe diyebilir miyiz? Diyebiliriz dedi. Ondan sonra ben bunu vurguladım hocam. Dedim yani der miyiz? Güneş dil teorisine gülenlere de selam olsun buradan. Evet. Evet. Der miyiz diye sordum. Deriz dedim. Atatürk'e saçmalıyor diyenlere de selam olsun. Evet. Bir Göbekli Tepe'yi de
işte e, Semih Günerli hocamızın anlatımıyla Sibirya'dan gelenler yaptı. Yani o Sibirya'dan gelenler yaptı dedi. Ve bu daha ilginç bir konu. İşte Elamlar, Luristan demircileri, efendim Hurriler, Hiksoslar, bunlar dedi. Sümerler aynı kökten gelen topluluklardır dedi. Yani hepsinin de sondan eklemeli dildir dedi. Şimdi öyle bir hale geliyor ki yani müthiş bir buluntu var burada. Evet. Arkadaşa Ama hem de işte çok tedbirli gitmek lazım. evet, İşte yani yavaş çok yavaş, tedbirli gitmek lazım. Yani böyle gereksiz laf konuşmadan evet, mantıklı, akıllıca gitmek lazım. Çift başlı Kartal'dan giderim sadece. En son bu ilk görüldüğü yer Çorum'daki Alacayük biliyorsunuz. Çift başlı Kartal'ın. evet, Ama alttan yukarı gittiğinizde çift başlı Kartal Hunluların devlet teşkilatını anlatan bir şeydir biliyor musunuz? Sembollü. Yani doğu batı işte iki başlı olması, o evet, kanatlarında 12-12 olması. Çünkü kaynaklarda falan geçiyor o 24 boy falan filan. Bildiğiniz oğlu sembolize eden bir şey. Ha, madem Hunlarda var, Hunlardan önce niye Alacayük'te var filan? Ortalık yani geriye doğru gitmemin sebebi bu. Yani önceki bu mevcut bilgileri sağlam bilip geriye doğru hani rahat bir şekilde hareket edebilmek için ama boş laf etmeden böyle gitmekte fayda var. Tekrar söylüyorum bak başka bir hocam ben takip ediyorum bu arkeolojik araştırmaları da umutluyum. Yani bir de böyle Atatürk'ün o güneş dil teorisine böyle bıyık altında sırıtan ehaliye de ömrümüz olursa tekrar selam göndereceğim birkaç 10 yıl sonra. Evet. Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor İlham Hocam'la, İlham Emreoğlu'yla bu sizin dediğiniz işte o simgeleri, sanatı konuşacağız. Niye benziyor? O dediniz ya işte e, Hattuşaş'taki Kartal'la, Evet. Selçuk Kartal'la diğer Evet. Kartal'lar niye benziyor? Evet. Bunun gibi konuları konuşacağız. Şimdi bir istek varmış. Tugay Tüy Milleti. Manas Destanı hakkında bilgi istiyorlar hocam. Manas destanı bizim coğrafyamızdan farklı bir destan. Şimdi bu Türk destanlarını Fikret Türkmen Hoca buradan da selam olsun. O derleyi toparlıyor. Manas destanı bu Kırgızları biliyorsunuz destanı. Kırgız Türklerinin. O oraya mahsus bir şey. Ve dünyadaki en uzun destan bildiğim kadarıyla 500 bin beyitlik bir destan. Şimdi bu e, Kırgız devleti onun tamamını derlemek için falan bir kampanya da açtı. Bilenler işte elindeki mevcut bilgileri falan getirsinler diye bir kurul da kuruldu bildiğim kadarıyla. Manas Destanı ile ilgili çok bir bilgim yok. Bilgimi yani anlatabilirim, özetletebilirim falan filan ama o bölgeye mahsus bir şey olduğu için benim ilgi alanımı yani meslek hayatımın dışında işte derste falan anlattığım kadarıyla ama o benim ilgi alanımın dışında bir konu. Evet. Aslı Hanım sormuş hocam. En son Dede Korkut hikayesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Diyor. Ha. Dede Korkut hikayesi arkadaşlar çok e, enteresan. Bu Türk İş Devleti ile ilgili Çin kaynaklarının dışında elimizde bir kaynak yok. Dede Korkut destanı Türk İş Devleti'nin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili elimizde aşağı yukarı hiçbir kaynak yok. Bu Oğuz Yabgu Devleti'nin de elimizdeki ilginç kaynaklarından bir tanesi. Şimdi Dede Korkut hikayesi şu. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hani baştan ilk Türk destanından bahsettim ya bu Uluhan Atabitiğinde. Orada bir bölüm geçiyor. Diyor ki Eddevedari arkadaşlar diyor ki Türklerin diyor iki tane önemli kitabı vardır diyor. Bunlardan bir tanesi Uluhan Atabitiği yani bundan bahsediyor. İkincisi ne diyor? Oğuz Kağan destanıdır diyor. Yani Oğuz Kağan'la ilgili Oğuzname var diyor. İki tane kitabı çok önemlidir. Bu Oğuzname'den bahsediyor. Oğuzname
Oğuz Kağan'ın doğmasını, işte büyümesini, işte ilk Kağan oluşunu vesaire anlatıyor. Oğuzname'de ayrıca diyor Tepegöz'ün, Basat diye birinin Tepegöz'ü öldürmesini de anlatıyor diyor. Tam anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında Oğuz Kağan destanı öyle görünüyor ki e, Dede Korkut hikayeleriyle bir imiş. Tam anlatabildim mi? Yani Oğuz Kağan'ı Oğuzname'yi anlattıktan sonra diyor ki Oğuzname'de ayrıca şunlar da anlatılıyordu. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesiyle ilgili ya da bu e, başka boyları da anlatıyor. Belli ki Dede Korkut hikayesi Oğuz Kağan destanının devamı. Şimdi şöyle anlatayım size. Arkadaşlar şu Oğuzname'nin girişi öyle görünüyor. Bu Oğuz Kağan'ın sözleriyle ilgili olarak. İkincisi bu kitap eğer bir bütünse Oğuz Kağan destanı devamı ve Dede Korkut hikayeleri şunların aslında hepsi bir kitapmış. Bu da Oğuzname'ymiş. Dede Korkut destanı şeyin devamı. Oğuzname'nin devamı. Bu aynı gelenek şeyde de dikkatimi çekti. Sadık Burhan destanında da dikkatimi çekti. Sadık Burhan destanını yazarken ben aslında bir tane destanla karşılaşacağımı sanmıştım ama 3 destanla karşılaştım sonra. Bir, Sadık Burhan destanına, Sadık Burhan'a İslamiyet'i öğreten Ebu Nasr Samani, Sadık Burhan destanı, bir de Burhanlar destanı diye bir destan çıktı arkadaşlar. Burhanlar kim? Sadık Burhan öldükten sonra 4 tane oğlu, 3 tane kızı kalmış ve bunlar devam etmiş mücadelesine. Onların destanı bir bütün. Şimdi Dede Korkut hikayeleri de şu arkadaşlar. Dede Korkut'u Oğuz Kağan'ın kendi sözleri, Oğuz Kağan'ın yaşadığı dönem, Oğuz Kağan öldükten sonra Oğuz Kağan'ın neslinin yaşadıkları. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Kağan öldükten sonra Oğuz devletinin tarihidir bu. Ama rivayete dayalı tarihidir. Bu. Şimdi bunun 12 boy diyorlar ya. Şimdi 24 boya tamamladım. Aslında bir tasnif de yapmam. Yani Oğuzlar 24 boy. 24 boyunun da ayrı bir tarihi olması lazım. Mesela Salur'un ayrı bir tarihi, Çepni'nin ayrı bir tarihi, Bayındır'ın ayrı bir tarihi. Oradan doğrultamadım bunu. Yani mesela Salur'ların daha çok hikayesi çıktı falan. Bizim bilmediğimiz ya da tespit edemediğimiz pek çok Dede Korkut hikayesinin olduğunu düşünüyorum. 24'e tamamlayabildim şimdiye kadar. İleride ne çıkar bilmiyorum ama Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar bir hikayeden çok Türk İş Devleti döneminin ve Oğuz Yabgu Devleti döneminin rivayete dayalı tarihidir. Durum budur arkadaşlar. Ve hiçbir kaynakta olmayan bilgiler var bunun içinde. Bir başka soru hocam Mehmet Bulut'tan. Türk destanların içeriğindeki kişilerin tarihteki gerçek insanlarla özdeşleştirilmesi, Türk destanlarının mitos olmadığı yönünde genel bir yanılgıya neden olduğu gözlemlenmektedir. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Şimdi bazıları evet çoğu gerçek insanlar yani orada bir sorun yok ama bazılarının da hani tarihte bulamadıklarım da var. Bir şey diyemiyorum o konuda. Evet. Ama genellikle ayağı yere basan dedim ya yani daha çok tapu sened olduğu için birine yetki verecek ve o yetki verdiği adamın adını söylediği için dolayısıyla çok da uçuk kaçık değil yani. Evet. Hocam son 6 dakikamız var. Birkaç tane soru var. Bitirelim biz. Bitirelim mi? Daha. Evet. O zaman hepsini sorayım hocam. Siz Salurhan'ın yedi başlı ejderhayla ilgili bilgi verebilir misiniz? Destanıyla ilgili diyor. Evet, onu ilk yayınlayan belki de bendim. Yani bu Metin Ekici Hoca'ya da geldiği zaman bana da gelmişti ama ben yani yapmadım. Onu ilk belki de ben yayınladım. O Salur Kazan işte dediğim şu destanı da aynı adam üzerinden gidiyor. Olağanüstü güçler belirliyor ve bütün destan kahramanlarında bu var. Canavarı öldürme. Mesela Saltık Gazi'de de var bu. Battal Gazi'de de var. Bu tip şeyler var. Rivayettir aslında ama o dönemde şu var arkadaşlar. Şimdiki gibi değil. Yılanlar falan filan çok büyük olduğunu biliyorum. Bizde değil mesela. O Rus destanlarında falan da var. Bu her destan kahramanın bir canavar öldürme hikayesi var.
O da sıradan bir şey hikayesi. Evet, Sadurkazan'ın. Fakat Sadurkazan Atatürk gibi, Fatih gibi, Alparslan gibi büyük adamlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim yani. Türk tarihinde çok önemli adamlardan bir tanesi. Evet. Bu Demirci Kava, hocam bu şeylerin Yıldırım Beyazıt Oraya olmuş. girmeyelim. O Onların ayrı bir şey ya. o Tunceli'nin şeyin Kürtlerin şey yaptığı Ya oraya hiç girmeye gerek yok. yani O ayrı bir bir, hikaye. biraz da Evet. politik şeyler var orada. Yani yok, o Ee, işe girmeyelim. O boşuna uydu, zorlama o işleri ya. Yani ayrıca o oyunla ilgili evet, ben başka program... Ya o iş bizim kucağımızda bırakıldı. O uluslararası bir oyundur o. Bizim kucağımızda bırakıldı. Devlet adamları da dikkatli olmadı o konuda. Ben kucağımızda kaldı o iş. O iş ileriye doğru da büyüyecek gibi görünüyor. Yılmaz Karahan şey yapmış, sormuş. Diyor ki Yılmaz abi Türk töredir diyor. Töreye uyulduğu zaman diyor. Töreye Evet, uyduğun zaman diyor kut alırsın diyor. Buna katılıyor musunuz evet. hocam? Ya bu Töreye işte yani Türklüğün Oğuz binlerce Kağan yıllık anayasası işte töre bu. bu iş. Töre bu. Töre bu yani dediğim gibi Şamanizmin bir kutsal kitabı varsa Yasa, o da bu yani. Töre bu. Evet var bu. Yani bizim yani bilerek koydum. Türklüğün binlerce yıllık anayasası. Oğuz Kağan töresi. Böyle bir töremiz var bizim. Yani bunun içindekini ben köyde doğup büyümüş bir adamım. Bunu okudukça kendimi buldum. Yani bizim köydeki sistem buydu. Yani devletin bir kanunu var ayrıca yapılmış falan filan ama sistem buydu yani. Böyle bir töremiz var bizim. Kutla budur ya. Dondu herhalde şey. size çok teşekkür ediyorum. Yorduk. Yoruldunuz. Yok yok ben Önümüzdeki hafta yorulmadım. İlhan Enveroğlu hocamla profesör. Yok onu da Sorular bitti. Yalnız son bir dakika var. Ben ilginç bir şeyi soruyla bitireyim. Öyle bitirelim. Sizin köyünüzün ismi Kuman hocam. kumanlar evet. Kumanlı, Evet. Kumanlar. Yani kumanlık var. Değil mi o köyde? Var mı kumanlık? Yok biz Oğuz Çepliyiz de evet bizim Tamam köyün Çeplisiniz adı eski ama adı Kumanlar. niye? Bitişiğimizin adı Durak. Turak köyü. Evet. Yani biliyorsun Peçeneklerin beyinin adı. Evet. Benim oturduğum mahallenin adı Peçenekli Mahallesi. Yani köyün içerisindeki bir mevkinin adı. Doğduğum yerin adı Karsatun ve Karsantı'dan geliyor. Peçeneklerin bir boyunun adı. Bu şekilde böyle yani. Ama ben Evet. sonradan gelmişiz. Biz Oğuz Türk'üyüz ve ben Bir de şunu vurgulayayım hocam. Buradan yeri gelmişken ben de Karadeniz'de 5 yıl yaşadım. Bir yıl Trabzon'da, 4 yıl evet. Samsun'da. 70'lerde ilk Trabzon'da yaşadığımda tabii herkes Karadeniz'den Laz diye bahseder. Biz de tabii o çocukça öyle o kafayla gittik. Şimdi ben Trabzon Öğretmen Lisesi'nde okudum yatılı olarak bir yıl. Görele'den, o civarlardan birçok arkadaşımız vardı. Şimdi şeylerine baktım. Telaffuzları aynı bizim gibi. Evet. O zaman tabii Çepni'yi falan bilmiyorduk. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Karadeniz'de hocam gibi yani o Laz dediğimiz kesim o kadar küçük bir kesim ki. Arkadaşlar Lazlıların nüfusu var öyle bir şey. Ardeşen, Fındıklı vesaire falan filan nüfusu 100 bin yok onlar. Evet. Yani yine belki Türklerin Kıpçak boyu ben hani bir Lazca bir sözlük yapayım falan diye de böyle bir gayretim oldu ama Kıpçakların bir boyu yani o yani ona hiç uğraşmaya gerek yok boşuna. Ama nüfusları 100 bin falan yok yani. Almanlar falan Evet. çok büyük yatırım yaptılar o işi oralardan da bir çatlak patlatalım diye. Ama tutmadı o iş. Tutmaz çünkü Kıpçakların bir boyu Evet. yani. Öyle bir şey yok. Evet.